Şey yapayım istiyorsan. Hazır mı? Tamam. Getireyim şöyle. Ama şey güzel olmuştu ha. Muhtemelen şey güzel olmuştu. Gelen var mı? Hı? Gelen giden var mı arkadaşlar? Gelirler ya. Biraz açık döktüm özellikle ki. Biraz açık koydum. Döktük. Arkadaşlar hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Kendime böyle bir çay doldurdum. Bak ne diyor Ali kardeşim ne örüyorsun Yusuf abi, iyi akşamlar diyor herkese diyor. Ne örüyorsun demiş. Ne yapıyorsun demiş yani. Ne yapıyorsun Yusuf abi diye. Ali kardeşim nerelisin? Yozgatlı arkadaşlarımız var. Onlar da aynı şekilde. Ha, Konyalı mısın? Tamam. Bizim Yozgatlı arkadaşlarımız var. Onlar da aynı konuşuyor. Şive olarak aynı. Ne örüyorsun? Ne yapıyorsun diyor yani. O fark etmez. Yusuf abi biliyorsunuz eskiden bayağıdan beri bir böyle burada değildi, geldi. Bir hasret giderdik, özlem giderdik. Bugün misafiriyim böylece. Oturduk konuştuk, plan yaptık işte. Yapacağımız, gideceğimiz yerler var arkadaşlar. Neymiş? Tuncer. İyi akşamlar. Tekirdağ'dan selamlar. İyi akşamlar. Tuncer kardeşim hoş geldin. Ondan sonra dediğimiz gibi işte Yusuf abiyle beraber nasipse şuradaki işlerini kendi halletsin. Ben de halledeceğim işlerimi inşallah. Bir Karadeniz'e geri gidecek. Gideceği zaman ben de beraber gideceğim. Birkaç yer var. Oraya bakacağız. Onları konuştuk. Oturduk muhabbet ettik. Her şey iş değil. Her şey bir yani bir şey için Tabii. bir şey için yapmak zorunda değilsin. Sonuçta bir şekilde vesile oldu bunlar. Tanıştık ama sevdiğim insanlar her zaman arkadaşım, abim, dostum, kardeşim gibi. Her zaman ilişkimi devam ettiriyorum, sürdürüyorum. Yani bu bir şeyler oldu da işte bir yerlere gittik, bir yerlere hani bir şekilde ne bileyim vesile oldu da tanıştık da ondan sonra görüşmeyeceğiz anlamına gelmiyor zaten. Yok be. Bazı insanlar hep yanındadır ama konuşasın gelmez. Yani görüşesin gelmez bir kere. Tabii insandan farklıdır yani. Sonuçta hepsi adam ama. Muhabbetiniz daim olsun demiş. Ali kardeşim eyvallah kardeşim hepimizin inşallah. Burada her şey kalıcı olan, baki olan insanlık, dostluk, kardeşlik, muhabbet yani. Başka bir şey yok. Yarın öbür gün her şey gelip geçici. Burada malım var, mülküm var diyen bir Yok dünya yani insan var ama yarın öbür gün tek başına gidiyor. mal para Elbisesiz sağlıktır. gidiyor hatta. Sağlıktır başka Öyle bir öyle şey yok. aynen öyle. Onlar hava. Seni zaten tanıyan tanıyor abi yani tekrar tanıtmama gerek yok. Arkadaşlardan zaten çoğu videolardan da seni tanıyorlar. Bir sorunuz, bir şeyiniz varsa Yusuf abiye, benim de çünkü çok merak ettiğim bazı şeyler vardı. Sorduk, gördük, konuştuk, muhabbet ettik, anlaştık. Sorabilirsiniz, sıkıntı yok. Yusuf abi dediğim gibi şimdi gittiğimiz zaman abi, ben burada da konuştuk, anlaştık. Bir arkadaşımız var. Onun bir aracı var. 4 çeker. O dediğimiz yerlere gidiyor. Tamam mı? Onu alacağız. Bizim araçlar gitmiyor. Öyle yerlere. O yüzden onu alacağız. Onlarla beraber gideceğiz. Gidebildiğimiz yere kadar ondan sonra ineceğiz. Topuğa devam. Tamam. Yok, zaten onlara tam yanlarına falan araba gitmiyor. En az bir gün yürümen gerek. Yolu gideceğimiz kadar arabayla. En azından- İnce yol, arabadan inince bir gün en az gitmen gerek öyle yerlere. Yani öyle yolun yanında plaja gittiğin gibi öyle mal yok öyle. Orluk yok. Tabii adamlar zirvede yerleşmişler, bırakmışlar şeyini. Oraya düşen adam, kısmet kimin ise o gitsin diye. Yolun yanında hani saha yani bir binanın yanında şimdi mümkün değil, hiçbir şey yok. Yok öyle hani yok şimdi örnek veriyorum yol mesela Başka? gittiği yere kadar gideriz Tabii gidilir yok ama şimdi bazıları şimdi yere inmezden mesela Arabadan inmez. arabadan inmezden hemen hallediyor. Karşı tarafta da git al. Halbuki bazı problemler var onun yapmışlar almış yani. Öyle değil bu. Gerçek olacak. Gerçek. Çile vereceksin, yuvarlanacaksın. Kendine zarar vereceksin. Bazı şeylerden sebep. Yani Sonra emek işte edeceksin. emek yapacaksın. Sonra ortaya
yapmış olduğun şeyler çıkacak. Şimdi bu biz böyle. hani video çekiyoruz. Tabii ki insanlar arkadaşlar görsün diye aynı zamanda da anı olarak, hatıra olarak kalsın diye. Ya ayrı da var Biz canım zaten ama hani biz gittiğimiz zaman doğrusunu yapıyoruz yani. Biz hani hakiki, organik ne varsa onu yapıyoruz. zaten oraya gidip de o araştırmaların içine giriyorsun ya, hele böyle bir şeyler izler bulduğun zaman ne kadar zevkli oluyor. Ne kadar böyle insan keyif alıyor. Bir şeyler bulup bir şeylere ulaşıp bir şey işte Tamam işini doğru yapıp da öyle öyle. yaparsın da bulursun tamam dediğin gibi yatılıyor. Ahmet kardeşimiz bir şey yazmış, ona bakalım. Selamünaleyküm demiş. Abiler hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar olsun senin de Ahmet kardeşim, hoş geldin. Sağ olasın kardeşim. Ondan sonra dediğim gibi şimdi gidip de yalandan böyle bir şeyler yapmanın bir anlamı yok. Hem kendini yoruyorsun hem kendin hiçbir zevk almıyorsun. Boşuna zamanın geçiyor. İnsanlara karşı da madara oluyorsun yani. Şimdi bak şimdi her toplumda yani bizim bu toplumda da var, içimizde de var. Şimdi iki çeşit var. Bir doğruyu seven var. Bir de Doğru doğru doğru. bir de yanlışı çok seven var. Doğrudan çok seven var. Yani zaten YouTube'da da var. Benim şimdi bazı Yani kanallar var ya. var. Yalandan adamlar hani kurgu yapıyor. Resmen yalan yapıyor ama Ha. onu bile bile hani böyle heyecan olsun diye, zevk olsun, gülelim, komedi olsun diye izleyen arkadaşlar var. Tamam da onlar işte bir şey yani O da bir zevk ya. O da bir yani kendilerine göre zevk ama sadece o anlık zevk yani. Sadece Bir zaman tecrübe geçiyor. veya bir bilgi Evet. sahibi olmamış oluyor. Yani sadece kendi fikrince o andaki iş yani. Öyle değil. İşi yapınca organik yapacaksın. Tabii Yerinde tabii. çilesini, gerekeni yapacaksın ve ortaya çıkacaksın. Tamam mı? Gören de bilgi alan da konuşman gerekmiyor. Yapmış olduğun işe göre bakarak bilgiyi almış oluyor. Ben öyle. İlla hepsini anlatması gerek yok. Ama Zaten bu işi bilenler zaten A dediğin zaman Z'yi anlıyor bu işi anlıyor bilenler. da Yani işte her şeyi şey yapmana gerek yok. bazı şey. Anlamayan da öğreniyor da izliyor, öğreniyor. İşte Yoksa öğrenince anlıyor. yalanıyla, duvarayla öyle nereye kadar gidecek en Ya sonunda ne kadar zevkli gerçekten, hani bir yere gidiyorsun, bir iz buluyorsun, işaret, gidiyorsun, araştırıyorsun. Onun karşılığını alıyorsun, bir iz daha buluyorsun mesela, hani biri birini tamamlıyor ya. Bakıyorsun ki o doğru, araştırmaların doğru. Hani boşa araştırma yapmamışsın. Daha böyle bir zevk alıyor insan. Yani bir şeyler öğrendikçe kimin neler yaptığını, ne için yaptığını, ne amaçla yapıldığını bilip de o işaretler seni bir yere sürüklüyor ya. Hani senin çözümlerin de emeklerin de karşılığını veriyor. Diyorsun ki ulan helal olsun, işte ben gerçekten hani bunu doğru çözümlemişim. Bir tecrübe daha oluşuyor. Gidiyorsun bir şeylere rastlıyorsun, bir şeyler buluyorsun. Yıllar önce, binlerce yıl önce insanlar gitmişler senin o ayak bastığın, el tuttuğun yerlere. Onları kendileri yapmışlar. kemikleri kalmamış. Tabii kemikleri kalmamış. Yani Yeri de üstünden belli, nice nesiller geçmiş yani. yeri belli de değil yani. Onun o kişiler artık kimse, o zamanın insanları tabii bilmiyorsun. Yani orada sen oraya elini dokunup da o şeyleri düşündüğün zaman bile insanın böyle tüyleri diken diken oluyor ya. Ya içten tabii ki şey insan, hakiki insan olan Kimler herhalde. orada bulunmuş, Tabii, o tabii. bastığın yere ayak basmış, o elini sürdüğün şeyi mesela yapmış, onu oraya koymuş. Bu gerçekten, yani gerçekten hani ben seviyorum bu işleri. Böyle şeyleri seviyorum ben. Şimdi ben okuduğum kitapta mesela iki üç çeşit mal yani malzemeyi saklama şekli var. En güzeli en çok bu bayanlar yapıyor, yaşlı bayanlar. Hı hı. Duasını yapıyor, Allah diyor, elini kaldırıp diyor ki, yani orada resimde görünüyor yani, resimde var. Bu el çizmesi bir kitap mı abi dediğin sendeki? Yani el yazması nasıl bir şey yani? Fabrikasyon bir şey değil herhalde. Yok be, oranın o zamanın insanları, o alemin insanları. Eski bir kitap bu. Eski kitap tabii ama Türkçesi de çok az ama merak eden anlıyor yani. Ben anlıyorum hepsini. Yani Ermenice biraz var Ya herhalde. tabii Ermenice de biliyordum yani şimdi çok hani bununla iç içe kaldık ya hani konuşmayınca yine biliyorum ama yani detaylı biz şimdi Türkçe olarak konuşuyoruz. Yani en çok Türkçe yani. Beni zaten bilmeyen de var yani. Mesela atıyorum bir komşu şeyi bitireyim. O bayanlar dediğim yani yaşlı nenelerimiz falan o zaman şurada kemerlükleri oluyormuş. Hı hı. Kemerlüklerinde şöyle liralar var ya, Hı hı. hakiki eski liralar. Hı hı. Onları kase diyor, kase. Bezden. Hı hı. Üstü lastikle eziyorsun. Hı hı. O anlayan anlar yani eziyorsun. Alta kalıyor dökülmesin diye. Lazım olursa yandan çekiyorsun ipini. İçinden alıyorsun. Yani. Nasıl? O sistemi mesela bir yere koyuyor. Allah'a dua ediyor. Yani belki kendinin töremesi yok veya hiçbir şeysi yok, sadece yalnız bir insan diyor. Allah'ım diyor yani
öyle bir insana bunu nasip et diyor ki yani bir rakanata dua etsin. O çok önemli bir şeydir. Yani. Tamam mı? Öyle de yani şey yapıyor. En çok öyle yapmış. Komşuya gittim bir zaman. Komşu çağırdı beni. Dedi ki arkadaşım gel beni de o kadar bilmez yani. Ben çünkü herkesiyle fazla samimi değilim. Evet. Dedi ki ya bir şey diyecek kıvırıyor filan. Ya dedim ki biz burada komşuyuz en azından. Ama en azından diyorum komşuyuz. Ben bir şey bilmezsem de daha ileriki komşum sana senede bir kere gelecek komşum bilirse ayıp olur. Tabii Ama tabii. ayıp olur yani. Ama En o yakındaki bilene komşu. kadar ben bilsem sana faydam olur dedi. O zaman öyle böyle samimi falan oldu. Dedi ki ya bir yere bir gidelim dedi falan. He, Ben, baklalar ben, çıkıyor. ben anlamıyorum dedim yani hiçbir şeyden anlamıyorum. Sadece sana arkadaş olarak geliyorum dedim. Yani öyle attım yani öyle dedim yani. Ben ne bileyim. Gittim öyle bir yere getirdi beni. Hı hı. O boşluk görünmüyor yani öyle karabalık şelale var ki bir tanesi akarken biterken öteki yani çok güzel bir şelale orası. Diyor ki orada bir boşluk var. Hemen gözüme çarptı. Hemen. Allah istedi ben buraya dedi bir senedir geliyorum arada dedi ya. Ben o boşluğu göremedim dedi. Sen bir gelmesiyle nasıl gördün dedi. Bana. Ya dedim ki ben ne bileyim dedim. Ben bu işleri ya bilmiyorum dedim ama gözümden de bir şey kaçmıyor dedim. O zaman dedi ki sende bir iş var dedi filan. Hı. Uzatmayalım. Detayına girme. Hı hı. Dedi ki buraya dedi nasıl bakacağız dedi. Şelalenin altı da çok böyle 7-8 metre deniz gibi yani. Orada da kardeşim suyun içinde görmüyorsun ki ne var belli değil ki. Yani sana zarar verecek belki bir şey var. Olabilir Orada ha. yani hayvan olur bir şey olur içeride yani. Bu kendi bildiği yer mi yani? Kendi bildiği yer ama yani kendi giremiyor oraya. Da dedi ki sen yüzmek biliyor musun dedi. Yüzmeyle bir alakası yok dedim. Yüzerken geldi ayağını parçaladı dedim. Gittin dedim veya sen ileri gidiyorsun o geri çekiyor. Ne, oradan yapacak bir şey yok. Ses çıkmaz. Mecbur teslim oldun hayvana. Seni ne yaparsa yapacak orada. Öyle bir şey. Ben yani yüzeyim diye benim istikametimi ver. Sen yanında burada otur olmaz dedim. Yoksa o bedavadan işini halledip de Ya sana mı yaptıracak? dedim ki ya amacım nedir filan dedim. Dedi ki ya burada dedi babam rahmetli oldu dedi. Burada dedi var dedi. Biz buraya çok geldik dedi. Kimseye güvenemedi dedi. O arada da hasta oldu dedi filan. Hep zamanlar geçti dedi. Şimdi ben de dedi biraz durumum şey oldu dedi. Belki buradan bir kısmet çıkar diye dedi. Dedim ki şimdiye kadar niye iş yapmadın dedim. Asırlar geçti. Dedi ki bu kaybolacak bir şey değil dedi. Bu şelalelerin altı dedi. O zaman şelale yoktu dedi. Çok az su vardı dedi. Hı hı. O boşluktan e, yani faydalanmışlar. Şimdi hesap et. Ben o boşluk olduğu bildiği anda unutmuş, görünmüyor yani. Dersen orası böyle yosunlar asılmış ya Hı oraya. hı. Eski. Su devamlı asılıyor ya. Orası böyle Kapalı. taş görünüyor, kapalı. Su iniyor ama orada belli yani. Usta yosun yok. Devamlı akar yerde. Aşağıda körpe yerde, boşlukta. Oradan hava alıyor ya, burada yosunlar var. Onun üstüne süzülüp iniyor su. Bu neresi yer olarak? Yer olarak yine o Bölge olarak yani. bölge olarak bizim orada yani Karadeniz'de, Karadeniz orada bölgesi. yaylada. Hı hı. Yaylada yani tenha yerlerde. Öyle. Dedim ki, öyle ki açık söyledi dedim ki arkadaşım ben buna bakarım. O zaman kendi korktu dedi ki vallahi dedi, sen her şeyi anlattın dedi. Şimdi sen gitsen dedi ben burada rahatsız olacağım dedi. Yani içeri bakmaya gitsem. Hı hı. Yani Allah Sana bir şey olursa sonuçta yani seni seven insan sana bir şey olduğu zaman bile ya üzülür şimdi, de yani hoş. tabii, Düşmanın tabii, değil bir ama şey. öyle dedi ben de işlendim yani. Yani biraz şey vardı ya burada bayağı samimi olduk orada. Neyse ben dedim yüzmem ama şimdi ben de aslında yani suda yüzerken oraya giderken korktum yani. Ve korktum açısıyla su görünmüyor altı. Tamam mı? Böyle temiz de su değil biraz kirli su. Hı. Kirli su oldu mu altta hayvanlar olduğu belli oluyor. Şimdi patkalı böyle kanatlarını vuruyor ya mesela hangi bir hayvan pislik yukarı çıkıyor. Su rengi değişiyor. Mavi su oluyor, Ne siyah. olur da Siyah. balık olur bir şey Olur olur. mu? Balıktan aç hayvanlar var. Yırtıcı hayvanlar da var. Orada mesela yılların Sana bir şey mi oldu be abi? ya Sana başka neyse koskoca orada sana bir cin çarpamadı da. Neredeyse sen çarpıyordun yok cini de. cin şöyledir. Cin
Allah'a inanacaksın. Bazı inançların var. Onları bir şey yapacaksın. Uygun yolu seçersen cin yardımcı olur sana. Yani ama sen için tilki de dışın aslan öyle olmaz. Yani o anladım yani. O öyle. Neyse gittim. O arada tam suyu geçecek içeri yani. O akan suyu içeri böyle tam kurtaracak vaziyette. Bir tane değişik bir balık. Onun ismini halen daha yani seçemedim. Hani bir balık öyle onun da sanki bana gelmem böyle şey yaptı. Ben durakladım orada. Yani Belki içeri de öyle görüyorum diye mi yani öyle bir şey yok görüyorum yok diye. o gerçek bu. Sonra baktım ki içimi hissetti. İleri doğru gitti. Sadece balık sığacak gibi oradan önemli su var. Su böyle. Oradan o şeyden Lafını kestim de sen burası için mi demiştin? Hani yan kayada bir tane balık kabartması yapmışlar da o tarafa bakıyor demiştin ya böyle ağzı açık ağzında bir şey varmış gibi. evet evet. Bu bölge miydi? Bu bölge aynı orası da Ha. o benden yura ben biliyorum diye Ha, şey ha, yaptı. Ben oralara bakmışım halbuki. ha, ha. Onun için ben boşluğu da gördüm yoksa o kadar Biliyordun zaten bunu. tabii biliyordum ama o kadar dikkatimi fazla çekmemişti yani. Hem biraz ters yer hem uzak yer yani orası. Hani bu meğerse babasıyla devamlı gidermiş o. Yani eskiden Hı hı. şimdi köylerde baltayla usta olarak ağaç o Tabii zaman tabii da eskiden ağaç eski yok, yonturup o biçki falan öyle bir tabii şey tabii yok. baltayla yonturup evler Motor, yapılıyor. motor falan öyle yok. Ben çok önce diyorum. Şimdi ben konuştuğum adam 65 Aslı yaşında. nereli onun? Aslı. Yani Aslı Türk mü? Bir de Karadenizli mi? Nasıl Aslı yoksa? Bu şey bu şey mi yani? Ha bu diyen arkadaş Ha, sanırım. değen arkadaş. Değen arkadaş buralı ya. Yani Yani Türk, Türk. Ha. Türk, Türk. Hı hı. Bu Türk yani. Çünkü eskiden var ya Yok mesela yok yok yok. kalanlar Türkiye'den. Yok öyle bir şey yok. O Türk ama babası daha şeye dayanıklı olduğu için yani çok eski olduğu için o Ermenilerden bazı oralara gidip arkadaşlık etmiş. Tabii içli dışlı olmuş biliyor da bir şeyleri. Gitmiş. Ben nasılsam şimdi seninle nasıl Doğru, şeysem doğru, o doğru. da aynı. Ve girdim içeri. Balık sanki gel dedi falan bir şey. İçeri gittim. Gitgide sıkıştım gibi ama ışık var ileriye doğru. Oralarda resimler falan gördüm, bazı şeyler gördüm. Bir yerde de böyle çok güneşin gözü gibi böyle küçük bir taşların içinde öyle bir yansıtma oldu yani. Mesela ben giderken istikametime bakma zorundayım. O ışıkların yüzünden sebep yani bana onu bir göremez hale geldim böyle. Biraz oralarda baktım, keşfettim. İzler var, bayağı şeyler var. Bu da merak etti. Tabii dışarıdan merak etti. Beni Onu da zaten çağırsaydın içeri gelmeseydin sen. görmüyor ki beni. Nerede? Su akıyor. Ben anasını nereye gitmişim ya. Ta tepenin altından gideyim. Tepeye doğru bir yol var. Neyse tepeye gittim. Oradan çıktım dışarı sonuçta. Çıktım da yoruldum aslında yani. Çıktım. Geldim. Aynı oradan geçerken yine balık geldi benim arkamdan. Arkamdan geldi. Tam o bulunduğu yere kadar. Ben geçtim. Balık orada kayboldu. Çıktım karaya onun yanına. Sumsu olmuş. Bence sen öyle bir şey Sumsu olmuş. görmüşsün O hissettin. sumsu olmuş. Bekle. O derse yağmur yağ dedim. Vallahi ise yağmur yağmıyor. Bu nedir deyince. Vallahi sana belki bir şey oldu diye korktum dedi ya. Ha, Vallahi merak demek ki etmiş. dedim ki ulan hep Ben sen beni seviyor musun? Yok seviyor ayrı. Seninle komşuluk olur dedim. Merak Yani, etmişsin. en az merak etmişsin dedim. Yani. Ha. O da önemli. Hiç merak etmeyen de var. Doğru doğru doğru. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Nasip olursa hani burada bilmiyorum imkanlar doğrultusunda ben seni bir yere götüreceğim şimdi. Ben dediğim yer de şu an şeyde İzmit bölgesinde. İzmit bölgesinde bir yer var ya. Görmeni isterim abi. Görmeni isterim yani. İşaretler, kanallar, Şey mi? çukurlar, çift katlı, üç katlı şelaleler, Yok hani kademeli. şöyle bir şey mi? Yok yok zirvede. Boşluk yerinde mi? Tenha yerde mi yoksa Tabii tabii şehir Tenay. içinde? Yok şey içinde değil zirvede. Bir görmeni isterim yani mükemmel bir yer yani bildiğim gibi. Oralar kime aittir biliyor musun? Bilmiyorum kime ait ama orada arkadaşlarım var. Onlarla beraber gideceğiz. Ha, yoksa yalnız biraz problem Yok var. yok yalnız Şimdiki değil. zamanda Yok yok. adam mesela ben mesela kendim biliyorum. Kahramanmaraş'ta Elbistan diye bir yer var. Biliyorum. Orada ben hem çalıştım hem bu işlere takibini aldım. Ben şimdi
unuttum. Bir köy vardı böyle. Köy derken çoğusu öyle bir şey köy değil yani. Böyle Eski normal köy mü yani? normal köyde toprak evleri var. O Ha, kadar toprak bir evleri. kültürlü yani köy değil. Tabii tabii. Ha. Toprak evleri var, toprak bakkalları var. Öyle yeni yerleşim gibi yani. Ya zaten imkanları da öyle mi bilmiyorum. Kırsal kesimde köyler Orada genelde. şimdi biz, orada bakkal var. Oradan bazı şeyler almaya gidiyoruz biz şimdi. Giderken kaç kere bana mesela gençler önümü kesti orada. Arkadaşım kimsen, neredesin, nerede çalışıyorsun falan. Sormaya hak sahibidir yani. Normal. Sen şimdi mahallende bakıyorsun değişik bir insan geliyor. Bir Sorarsın, gidiyor, tabii. iki gidiyor. Orada senin mahallende. O mahallenin içinde bir şey oldu mu sen de onun içine giriyorsun. Evet evet. Bakma yani onun için. Doğru. Yani öyle şey yapıyor yani. Yabancılığı öyle sorar diyor öyle. Yani onlar hoşuma gitti aslında öyle. Yani birbirini tutuyor. Ben oralarda da öyle Senin şey orada ne işin vardı? Ha, benim orada ne işim var? Benim orada e, benim bir komşum Yani çok yapıyorsun. Söylemek istemiyorsan söylemeyebilirsin. Yani. ya her şeyi ne söyleyeyim yani şimdi kafanı karıştırıyorum. Çok bilgi ettin mi ya Ama sana söylemek lazım istersen olan söyleyebilirsin. Dinlerim. sana lazım olan bilgileri saklarsın. Ötekileri kafan karışır. Karışmaz Ha, sen söyle. bilmiyorum yani o Karışmaz. kadar bilgi. Sen söyle karışmaz. Ben mesela 10 sene evvel tek bir yere gitmiştim. 10 sene oralar değişti tabii. Nasıl değişti mesela? 2 tane ağaç varsa 15 tane ağaç çıktı. 3 tane diken varsa 5000 Ya tane o diken ne çıktı. oldu? Ama Köprüsü ben ne devamlı yaptım? geliyor. Ben ne yaptım? Benim bile gittiğim çocuk orasını bulamadı. Arkadaşım bulamadı. Ben aynı 12'ye gittim. Bak bir göreyim önemli. Adamı da aynı. Bir göreyim tanıyorum. Arkadan tanıyorum hemen. Yani öyle yani. Daha o işlere de baktım o zaman. Bir şeyler Herkes var bir mıydı? şeyler Yani bölge güzel mi? bir yere baktık. O zaman benim değil. Bir başkasının makinesi var ya öyle fazla bir Eski makine. detaylı bir makine değil ama böyle ne bulursa gösteriyor. Her şey ötüyor. Her şey atıyor. He. Da dedim ulan bir tane öttü dedim buna bir bakalım dedim. Bu derinliğini de az gösteriyor yani. Yani bir taşlar var. Taşlar alacaksın böyle 50-60 santim kazdın mı hemen öyle çıkar dedim. Buna bir şey yok dedim. Genç adamlarsın hemen 2 dakikada bakalım dedim. Merak ettim dedim yani buna bakacağız. 2 tane sustalı çıktı. Bıçak mı? Bıçak. Öyle ama Kama. ama şey ya orijinal öyle tarihli şey yani. Hı hı, Çok kama. resimler var üstünde İran resmi var şeyine sap kısmına. Paslanmış mı? Tarih mi olmuş? Yok hiçbir şey yok tertemiz duruyor. Tabi var böyle şeye sarmışlar. Hı. Ayrıca ne başka bir su geçirmeyen bez var. Hı hı hı. O nasıl çadırların bezi gibi Ben ama anladım. renk değişmiş. Reçine meçine. Tabi değişmiş. Doğa şey yapmış onu. Sertleştirmiş. Nerede onlar? He? Onlar nerede? Onları aldık orada. Onlar. Onlara verdim. Ne yapayım orada şimdi? Ben öyle fazla demir ama şeydi antika olarak geçiyor. Bizim şeyde ben verdikten sonra benimle inşaatta o çalışıyordu. Orada ustalar bayağı bir paraya hesap et o zaman işte çok az bir yombi yağlıydı. 30 günde bir ayda 4 ay çalışmış gibi öyle paraya sattı. Aldı adam aldı. Hmm. O zamanın parası yani kıymetli yani, antika şeyler. Evet. Onlara o kadar bakmıyorum. Antika o fazla bir şey görsellik yok ama sonuçta yani onu öyle değerlendirmiyor. O dedim ki o zaman dedi ki her otel yere bakacağız dedi. Ya dedim ki her otel yere öyle bir otel dedim Her ki tarafta demir var, bilmem ya ne her var. şey var inanmayın dedim de aksi bir yer olur dedim. Yani şüphelendiğim yer. Başınızı da inşallah dedim. Yani bu gazze suçtur. Her çapada suç var. Öyle öyle. 1, 2, 3, 4 yıl diyor. Yani bir şey varsa, büyük bir şey varsa kardeşim İzin alın. devletinize söyleyin. Tabii. Devlet de kazansın. Devlet sen bulmuşsun. Hem şey gelecek, turist gelecek hem sana da verecek. Veriyor dedi. Tabii mutlaka. Yani Ben mesela, yasal olmayan ben mesela bir şey öyle yapın ben diyemeyiz öyle bir şey demiyoruz. bulsam, ben öyle bir şey bulsam, tamam mı? Yani bulsam, gerçek yani bulsam, bağlı komutana veya herhangi bir resmi kanala derim ki arkadaş durum böyle böyle, buldum böyledir. Onların yardımıyla gel buradan al,
beni de gör, sen de şey yap, turizm de gelsin, ülkem kalkınsın, ben de kalkınayım. Yani seni aç bırakmaz. Öyle öyle. Benim düşüncem öyle. Doğru doğru. Ama öyle gizliciliğiyle hayatta hiçbir şeye gidemezsin. Şimdi orada her yetimin hakkı var. Tamam mı? Ama devlete alsa, devlete de turist geliyor. Bu kadar mesela devletin bu kadar insanları da yararlanıyor ama bazı insanlar gitmez bilmem şudur bulma öyle insan öyle değil. Devlet ne kadar şey olsa olsun milletine bakma yükümlülüğü var bakar yani. Devlet her zaman devlettir. Bitmez olur. Malzemesi bitmez, yemeği bitmez, devlettir yani. İsmi yok. Ama vatandaşın her şeyi biter. Parası olsa bile de biter. Kendi de biter, her şey biter. Bir de şey soracağım hep sana aklımda unutuyorum onu da. Hani dedin ya bana işte geçenlerde böyle bir iki kişi geldiler. İşte sen bu konuları biliyorsun. Bir iki bir şeyleri yer saydılar bana burayı biliyor musun? Beraber yapalım gidelim bize burayı göster. İşte nasıl olur nasıl olmaz hani böyle yapalım böyle yapalım diyen insanlar geldi de. Dedin ya onlar ne oldu o olay? Ya o olay aslında Devam ediyor mu yani tamam mı dedin? geldiler, hani bilgi amacıyla geldiler. Benden bilgi almak Ya için. sen sonuçta tanımayan etmediğin insanlar yani. Ya sonuçta ama Nereden tanıyorlarmış? Kimmiş ya onlar? o şimdi şöyledir. Mesela ben bir yere gittim. Atıyorum. Hasan'a dedim ki yükseller dedi mesela. Şu adamı tanıyorum. Ben onu bul. Öyle bir şey oluyor yani. Adamın adam. Hiç öyle bir şey gelmedi bana yani o. Ya o tamam ama Özellikle sonuçta seni gelmiş bulmuşlar. bulmuşlar da Nereden sonuç. gelmişler onlar? Gel o Türkiye'den mi? Yurt dışından mı? Nereden? yurt dışından da var. O da yurt dışından gelmiş Türkiye'ye. Türkiye'de onlar yapılmış. Onların da benim yakınımın tanıdıkları var o vesileyle. Yani bulan arayan belasını da bulur Mevlasını da Evet. bulur. Sonuçta yani Sonuç ne oldu? sonuç bir şey oldu. Biraz bilgi verdim filan. O öyle hemen fazla açık bilgiler olmadı. Ona da ilk önce normal bir bilgi verdim. İşi anlamak için. Onlar biraz sincap yani. Sincap insanlar. İsilmedim. Tekin insanlar değil. Ya isinemedim. Ben de ona göre konuştum. Baştan işte. sağma yalandan Ee, attın herhalde. Yalandan derken hani Hani başından sağmak için evet, öylesine bir fazla konuşmadım ben. Fazla konuşmadım. İşte benim de işim var filan öyle ayrıldım. Köyün bir boş yerindeydik öyle. Eve filan değil de yani öyle bir kenarda. Onun siz de işinize bakın ben de işime bakayım dedim. Öyle şey yaptım. İşte sana seni öyle dediler böyle dediler. Bilgi amacı şudur ya şimdi beni öyle dediler böyle dediler de siz kalktınız geldiniz buraya sade o işten soruyorsunuz. Yani bilgi amacıyla geldin ama sade o iş soruyorsun. Yani kendini düşünerekten hep kendine düşünüyorum. Benim için bir şey demedin. Benim için bir şey demedin. Ben niye şey yapayım ki sana? Sen bir kere Doğru. yani hep kendi şeyini kendi çıkarlarını düşünüyorsun hep. Sen bana ben bilgi istiyorum benden. Yani işi almak için hem kendi çıkarlarımdan hep sana konuşuyorum. Bana bir konuşuk yok. Evet. O zaman ben ne diyeyim sana? Yok doğru olur mu zaten önüne gelene bir şey edersin. Öyle şey yok. İnsanlar farklı insanlar. İnsanlar şimdi bu andaki insanlar gene daha iyi. Gitgide tamam gençliğe binecek. Yani nesil olarak daha zorlaşır yani şey. Yine bizim yaştakiler yani bu gruplar gene iyiydi. Az buz acımasını, sızlamasını, tatlıyı, acıyı bilirler ama yeni nesil öyle değil. Bugün akşam olsun, Öyle, öyle. canı sağ olsun, eve gitsin o kadar. Yarını düşünmez. Öyle maalesef. Ama şimdi bizler mesela düşünüyoruz her şeyi. İnsanlığı da düşünüyoruz, bir şey bulsak, Şimdi komşumuz aç olsak onu da düşünüyoruz. Yani her şeyi düşünüyoruz. Şimdi bazıları diyor ya mesela eski insanlar şimdiye göre işte cahildir, teknoloji yoktu, bilmezler. Onların işte hani koca kara lafları doğru olmaz bilmem ne diyorlar ya. He. Aslında öyle değil. Şimdi bak eski insanlar gerçekten güçlü insanlarmış. Güçlü tabii tabii. O teknoloji olmazken o zaman hiçbir şey yok. O yoksullukta, o yoklukta, o bilgi eksikliğinin olduğu o zamanlarda bak çocuklarının hem de şimdiye göre çok çocuk yapmışlar. Bir, çocukların hepsini büyütmüşler. Yani sıkıntı olmadan şimdi bir de komşuluk bağları işte birbirlerine karşı olan o davranışları bir de ya hayatlarından, yaşantılarından gelen tecrübelerden dolayı böyle atasözü diyoruz ya
sözler ortaya çıkmış. Çünkü bir şeyler yaşanmış, denenmiş, anlamı çıkmış ortaya ve atasözü olmuş mesela. Doğru mu? İşte biz diyoruz ya mesela ya o işte koca karı laf eder, o doğru değil. Öyle bir şey yok. Hem şey olarak yani ruhsal olarak hem de normal fizik olarak bizden daha güçlü insanlarmış. Şimdi bu teknolojinin içinde, bu bilgi dünyasının içinde her imkanın var. Ne örnek veriyorum normal evlendiğin zaman sürdürebiliyorsun evlilik hayatını. Ne onlar kadar çocuk yapabiliyorsun, ne de çocuklarını istediğin gibi büyütebiliyorsun. Ne de birbirine karşı olan bir bağın var, sevgin var. Hiçbir şey Öyle yok. şimdi çok doğru. Hiçbir yaşam tecrüben yok. Eski insanlara bak, o haldeyken o zaman da nasıl yaşamışlar ve birbirlerine karşı olan o bağlılıkları nasılmış. O kadar da çocuk yapmışlar, o kadar da çocuk büyütmüşler. Şimdi 2 tane 3 tane çocuk olunca fazla diyor, büyütemiyorlar ya. Çocuk fazla oluyor. 10 tane 15 tane çocuğu olan ben biliyorum ya eskiden. Ya ben şimdi bir ara mesela devlet işinde çalıştım Çaykur'da. Tamam mı? Çay fabrikasında. Çay fabrikasında çalıştım. Orada benim bir arkadaşım vardı. Bakımcı yani. Makineleri Makineci. makinenin bakımını yapar. Kırıldı mı parça takar, söker. Yani Mekanik. mekanik işleriyle. Yani hep makinelerle sorumluydu. Ben de mesleğim burada terziydi o zaman idi. Ben de yani fabrikanın ihtiyaçlarını birkaç kişi vardı. Öyle dikerdik. Yani yön verdik oya. Fabrikada en az 5.000 tane biz mesela torba diyoruz, çay içine döküyoruz. 5.000 tane dikmen gerekiyor yani bu az bir iş değil. Tabii kaç beygir gücüyle makine mesela basmasıyla hemen böyle şey mermi gibi hemen mesafe alıyor. Öyle orada çalışıyorduk. Neyse oradan emekli oldum. O arkadaş dedi ki o da tabii emekli oldu. Köyüne hiç gitmemiştim. Bizim köylerden bu arkadaş. Demin dedim ki hani çok karabalık çocuk ekibi Evet. falan ya. O açısından. Dedi ki bir bizim köye gel tanışalım falan dedi. Ailece olur yani dertleşiyoruz falan. Beraberler yani kardeşiyiz. Ya gittim. Köyde 3-4 tane ev var. Belki de var 150 tane çocuk. Şimdi hemen kafam şey oldu bak. Ya hemen yani biz gündüz iken gittik. Köye ilk gidiyor. Ama bakıyorum da göz var mesela etrafa mesela. Tam evin yanına kadar araba gitmiyordu. O zaman bir yerde indik baka baka gidiyoruz yani. Yüksek bir yerde böyle daha yakın bir yerde. Ya Allah ise dedim. Şimdi ben çok şey yani şakacıyım ya yani orada da Ya arkadaşım da zaten biliyor, hayır, tanıyor biliyor seni. zaten biliyor da zaten bir esprim de oluyor yani. Normal konuşurken de oluyor. Adam ciddi konuşuyor bile. Halbuki espri yaptım arada gülsün diye. Hani işi anlamak için de yapıyorum. Neden? Yüzü gülsün en az. Mesela asık suratlı benimle konuşana kadar gülerek konuşuyor. Mesela öyle düşünerek de. Neyse. Ya dedim ki yenge de hanımı da bize çay yapıyor orada. Yemek memek işlerine bakıyor. O da orada da yani. Ya konuştuk da aramızdan bir şey geçmiyor dedik. Yani sorun yok da. Yani meraktan diyorum arkadaşım. Yanlış bir şey anlama yani. Ya bu köyde dedim 5-6 tane ev gördüm dedim. Ha, burası köy müydü dedim ki burası benim köyüm dedi. Tamam bu eskiden beri mi var dedim. Dedi ki eskiden babamın evini bozdum ben yaptım dedi. Aynı. Dedim ki ya burada dedim en az dedim 150 tane çocuk gördüm dedim. Bu dedim her gün çocuk mu yaparsın dedim. Aynı böyle ki espri yaptım. Yenge dedi ya. Allah. Ya hemen o da gülmeye başladı. Allah ise dedim senin çocuğun kaç tane var dedim yani. Bilmiyorum dedim sayesini ki. Dedi ki o da esprici bana espri yaptı. Yengene sorsana dedi. Ya dedim ki şimdi beni onunla şimdi Muhatap etme. muhatap etme yani. Evet. Tamam o da bizim şeyimiz dedim ama yani o dedi. Dedi ki söylesene dedi. O da esprici. Söylesene suçu yapan sen dedi. O da espri yani. Ya bu Karadeniz insanı var ya. Mert konuşan yani içinden konuşan bir insan. Evet, evet. Ya 14 tane çocuğu olmasın mı? 14 tane Doğru çocuk. doğru. Benim bildiğim de var. Ya 14 tane Çok çocuk ya. yapmışlar. Dedim ki Allah için bunu nasıl besliyorsun? Dedim ki hepsi işte dedi orada. Onlar dedi herkese dedi hizmet veriyor. Bu anda dedi. Yani insanlara buralarda her yerde şehirlerde dedi işte dedi. Yanında 3 tane kız var. Küçük kız. Arada bir sene var. Arada bir sene var. Bir peşine. Onlar da buyuruyor. Onlar sarılmış etrafına babasının. Baba ayağını uzat.
Yok terledin abi. Ya hoşuma da gitti yani. Ya öyle. Eski insanlar öyle. Yani Gerçekten hoşuma öyle. gidiyor ama Öyle şimdi öyle. yeniler dediğim gibi demenden öyle ya. Şu an Şimdi zaten sen etrafa çok baktığın zaman zaten görürsün. Ayrılıklar çok, evlilikler azalmış. Evlenenler çocuk yapmamaya evet evet çalışıyor. evet. Yani Evet, onu diyorum. yapsam kim bakacak? Ha, İş, güç, hayat şartları. Herkes çalışmak zorunda. Evinde kime bıraksın çocuğu? hayat zor yani. Yani gerçek şu an şartlar Bir sıkıntılı. bakkala gittin mi 3 kişi evde mi varsın? Mesela bir şey alsan eve götürürsün aldığım şeyi 300-400 lira tutar. 400 lira büyük paradır. Doğru. Sen mesela ayda alacaksın 7-8 milyar ki bir şey alabilirsin şimdi bu anda. Ama şimdi öyle bir şey değil. Asgari Alıyorsun. ücret yetiyormuş, geçinebiliyormuş aile rahat rahat. Öyle Ya söyleniyor. tamam işte o bir gün yesen bir gün yemesen geçiniyor. Yani o sorun yok. Yani gün aşırı yemek yesen geçiniyor. O sorun yok. Yani Yok öyle demiyorlar da onun için diyorum. yok. Yani şimdi çalışacak yeri yok yani. Evet. Yani o da var yani açık şimdi yani. Adam diyor ki tamam ben çalışmak istiyorum diyor. Yer bulamıyorum diyor. Vatandaş zamanında tek kalmış veya herhangi bir sorun gelmiş veya anası babasıyla arası açılmış. e, Babası yer satmış, boşta kalmış, gelmiş şehirler. Adam ne yapsın burada yani? Bazen bağlantı kopup duruyor ama anlamadım. Arkadaşlar yazmışlar ama göremiyorum. Bakayım ne diyor. Gördüğüm kadarıyla araştırmaya macera tutkunsun ama yanlış yerdesin demiş Ahmet kardeşimiz. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selamlar ya. Selamlar. Aleyküm selam Halit kardeşim. Dayı seninle kafa buluyor diyor Ahmet kardeşim. He? Yok senin için benimle kafa buluyor diyor herhalde Ahmet kardeşim. Ondan sonra selamünaleyküm demiş Sadık kardeşimiz. Sadık abi katılmış. Aleyküm selam abi hepinize. Şöyle okuyayım. Demiş selamünaleyküm. Mikael hoş geldin kardeşim. Sana da merhaba demiş Mikael kardeşimiz. Yayınlara yazılanları göremiyoruz. Osman kardeşim hoş gelmiş. Sağ olasın Osman kardeşim. Bakalım şöyle. Halil kardeşim hoş geldin sen de. Ahmet kardeşim hoş geldin sen de. Veysi kardeşim sen de hoş gelmişsin. Ne diyor bu? Samsun 55 kardeşimiz de hoş gelmiş. Ne demiş? Yusuf abi demiş. Yayındaki tüm vatandaşlara selamun aleyküm. Aleyküm selam. Taş video kardeşim sen de hoş geldin. Bugün öyle Yusuf abi bayağıdan beri görmüyordum arkadaşlar. Öyle hani ilk gün bugün karşılaştık biraz muhabbet ettik oturduk. Öyle bir muhabbet anında yayın açalım dedik. Hani sizler de işte hem sizlere de muhabbet etmiş olalım dedik. Öyle bir şey yani öyle hani farklı bir durum yok. Yeni hikayelerinizi bekliyoruz diyor. Samsun kardeşim inşallah. Bazı şeyleri biz konuştuk, görüştük. Ne gerekiyorsa yapacağız inşallah. Şu işlerimizi bitirelim. Kendinin de burada biraz işi var. Giderken nasipse ben de onunla beraber gitmeyi düşünüyorum. Ercan kardeşim. Eyvallah. Ben de gideceğim onunla beraber. Birkaç yerimiz var benim kafamda böyle yer edin merak ettiğim. Oraya bir gideceğiz. Bakalım ne olacak. Ben gerçekten merak ediyorum o bugün bahsettiğimiz konular vardı ya oraya. O yürüyen kaya bölgede Şimdi bir indiğin o tünelin olduğu yer, tamam suyun ya, olduğu yer. öyle çok şey var yani. Şimdi zaten öyle tepelerde böyle engebeli yerlerde dağlarda gezecek genç yok yani. Abi bir de sana bir şey soracağım diyor. Kayanın ortası yuvarlak. Bakayım. İyi işaret ediyor. Bir de delikli taş demiş Veysi kardeşim. Samsun demiş Yusuf abinin bahsettiği bir yer vardı. Dağın tepesinde oraya kimse cesaret edemez dediği yer var diyor. O ortada taş vardı da etrafını yani kumla falan kapatmış. Belki de orası neydi? Bir zirve vardı. Mesela hani orayla babası gitti çocuğu. Yusuf abinin gittiği yerlerin hepsi çok enteresan kardeşim. Hangisini diyeyim ya? Öyle bir yerler biliyor ki yani. Gerçekten dediğin yani anlattığım bölgeler var ya. Ben dediğim var ya, ben dediğim 5 veya 4 metre civarında olan bir taş yüksekliğini diyorum. Etrafı o kadar geniş değil.
mesela meydanın içinde, tabii bu dağda diyor. Meydanın içinde o zaman çocuğuyla babası gittiği zaman o hafif kumsallığın üstündeymiş. Orada taşta oturmuşlar. Bayağı oturmuşlar. Ee, O zaman yüksekmiş yani o. Orası çok yüksekmiş. Bir mağara gibi yere gitmişti ya diyor, hani diyor bir mağara gibi yere. Mağara gibi. O şey diyor herhalde ya. Hani sen o şeyden inmiştin de Evet, evet. o giriş İple, var evet. yerinde, o içinde o Halatla indi o. demirle Evet, o evet, çürümüş evet, demirler çürümüş olabilir, diyor ya, olabilir. orayı diyor herhalde. Hani ben iki kişi Hı hı, geldim hı da hı, usta hı bekliyordu hı, hı ya. hı. Tamam. Oraya diyor. Oraya da Olabilir. gideceğiz ya, ben Ya merak onlar ediyorum hep, orayı. onları ben hep böyle liste olarak böyle Oraya hani dağcı ipi var ya, dağcıların kullandığı ipler. Hani o onlardan şey, alacağız. ya şey var. İki tane, üç tane ne gerekiyorsa. Mesela bu demircilerde böyle Benim kanca var şeye eklemek için. Ustan takıyorsun. Ustan takıyorsun. Oradan zinciriyle geliyor, taşı sarıyor. Yani sen rahat inebilmen için. Mesela diyelim ki arkadaşıyla gittin da arkadaşa insanlıktır da güvenemezsin ki. Çiğ süt emmiş insan ya. Samimi olduk diye orada hani gerçek mal var diye işte sana herhangi bir şey düşünebilir açısından. Mesela sen inersen rahat edersen açısından adam zinciri bağlıyor. Usta bilyalı halat orada dönüyor. Halat hiç eziyet görmüyor orada. Ama sen tabii tabii. taşa sararsın Yok, taş değil. Onun makaraları var, onun var mapaları ya var. var güzel var evet. O her şey var. Ekipmanları var onlar. Ben baktım onları var yani her şey var orada. Yani dağcılara aittir bu yani. Şey var ya, gerekirse şey de yaparız oraya. O eskiden sen bilirsin. Çift ipe sarılmış böyle şey oluyordu. Merdiven oluyordu. Açıyordum böyle. İple Ha, evet yapılmış. evet askerde Oradan, ben he, askerde var oradan ya. aynı zamanda ipler bir de çıkması kolay olsun diye Komanda diyorum. Yoksa elinden çıkamayız sonra orada komando yukarı. askerliği yaparken şöyle iki tane ip çıkmış böyle merdiven gibi He, merdiven. geçmiş. Biraz esnek ama çıkıyorsun Kendin tabii. iple bağlısın zaten ama normalde iple bağlı inersin ama ipten çıkmak çok zordu. Ama dediğim gibi şey olursa oradan yukarı çıkarsın. Zaten senin bağın var. Esnek olur ama çıkarsın sonuçta yani. Öyle bir şey yaparız. Öyle bir şey buluruz. En azından çıkmayı düşünüyorum. Ben inmeyi düşünmüyorum da çıkmayı düşünüyorum oradan yukarı. İnme, her türlü inersin sen oradan aşağı. Kendini sarkıt aşağıdasın. Olur mu ya? Olur mu bu? İnerken var ya. Sen çıkmayı Yok asıl düşün. şimdi bak. Bak hayatta ne kadar böyle böyle bir dik yer mesela. İnmekte inmekteki kadar zorluk hayatta hiçbir şey yok. Neden? Yo yo, İner, inmek kolay. bak İnmeyi yenir. olay tabii taşı atsan hemen düşüyor ama orada bir ama çıkarken öyle değil. Çıkarken basit ya. Ya dersen ki ulan şurasını siper alırsan atarsın elini herhangi bir şey ip yardımıyla çıkarsın. Veya biraz mesafe aldın mı ikinci ipi atar rahatsa sana hiçbir yardımı yok. Öyle öyle. Yani ben öyle düşünüyorum işte. Hem öyle dediğim gibi hem de ben o şekilde bir şey yaparsak çıkarken daha rahat çıkarız. Aşağı ineceksin, yorulacaksın. O yorgunluktan ipten atılıp da çıkma imkanın olmaz. Ya öyle bir yer var, oluyor ki tek ip var ya. Yalnız bir tane ip. O ipi bağlamaya yer bulamıyorsun ya. Öyle değişik yerler var. O merdiveni orada biraz da yer arazi düzgün olacak. Orada ne yapıyor? Mümkün değil yani. Ama bazı yerlerde kullanırsın ama mesela diyelim ki altı düzleme üste çıkacaksın. Arada boşluk var. Öyle kullanırsın. Onun başta kullanamazsın. Lütfullah abi, hoş geldin abi. Hayırlı akşamların olsun seninle. Arkadaşlar, bazı yorumları şu an burada telefondan yayın yapıyoruz. O yüzden yani çok küçük ekran ve gözükmüyor arkadaşlar. Ondan dolayı kaçırıyoruz yazılanları. Kusura bakmayın, ben görebildiğim kadar bakmaya çalışıyorum. Bugünlük böyle olsun. Fırsatı istifade Yusuf abiyle bir yayın yapalım. Bir dahaki sefere inşallah bilgisayardan daha güzel ekranda, büyük ekran. Cumartesi pazar yayınımız var arkadaşlar. Şöyle adam gibi yayın yapacağız. O zaman gereken neyse, ne demiş Lütfullah abi? Yusuf Bey kilo vermiş, kendine güveniyor diyor. Sen kilo almışsın diyor. Doğrudur abi, ben kilo almışım. Az önce dikkat ettiysen ben çıkmayı düşünüyordum yukarı. İnmeyi kolay diyordum da yukarı çıkmak zor diyordum. İşte sebebi bu. Aşağı inerim de yukarı çıkarken sıkıntı çekeceğim. O yüzden diyorum. Yusuf abi demiş, nasılsın, iyi misin demiş. Taş video. Tabii onun da kanalı var arkadaş. O da yayın yapıyor. İyi bir arkadaş. Sana soruyor, nasılsın, iyi misin demiş. Aleykümselam. İyiyim. Ondan sonra dediğim gibi abi, oraya gidersek şeyleri gereken neyse birkaç kişi gideceğiz. Benim bir tanıdığım bir iki arkadaşım var, iyi arkadaşlar. Sen de varsa tanıdığın, güvendiğin arkadaşlar, gidelim beraber oraya bakalım. Hem
yani değişiklik olur. Şimdi eğer dönerken sen gelirsen çok vadiler var, çok şeyler var, başka şeyler var. Hep defterde yazmışım ben. Notun var yani. Yani çizelgeli yollar bellidir. Ha, gittiğin Ama yerlerin bir adam bir göndersin oraya gidemez yani. Çünkü sen yol yok, anlattığına göre direkt ha, böyle sen mera yolu yok yani. Yani ben biliyorum ağaçlığın içinden öyle tek gidersin. tek biraz zor gidersin. Yok, işaret vermişim onlara. Yollara işaret vermişim küçük. Zaten sen nerede kıvrılıyor, ne oluyor, ne bitiyor şey yaptığın zaman ne Yani- demiş Samsun abi ayı çok vardır oralarda demiş. Aman dikkat edin. Valla ayıdan tabii korkuyorum, korkmuyor değilim. Ayıyı görsem zaten yani artık topuk nerede yerse Ya yani 14, kaçarım giderim ama aslında 14'lü korkmuyorum. 3 tane şarjör var ya dolu. Ya üç Yedek. tane şarjör ne yapacak? Yedek. Zaten ona kıyamam, atmaya kıyamam O ona. başka ya. Onun bize bir kastı yok. O ya korkmuştur ya da yuvasına Ya yaklaşmıştır. ilk Bize önce ondan evet, dolayı şey onu yap- dediğin doğru bak. Ha nedir benim şey yaptığım? Hani öyle bir şey olsa zaten yalandan korkutmak için atarsın, ses çıkartırsın, şey yaparsın Başka, ama korkmaz. O da o evet. sesi görünce zaten anlıyor. Elinde tabanca tüfek görsün var ya, o biliyor onu, biliyor. Beni vuracak diye daha beter saldırıyor. Ya elinde değil mesela gizli belunda filan çantanda silah olduğunu Öyle bir şey hissediyor. gördüğümüz zaman biz bittik demektir. O kadar kısacası yani. Artık ormanda beni ararsın artık. Yok hayvanlara böyle sıkıştırmadıktan sonra yani zorlatmadıktan sonra hayvanların zarar vereceğini ben tahmin etmiyorum. Yok yok öyle öyle. Öyle. Gerçekten de. En çok hayvanlar Gittiğiniz yani insan. işaretleri çekin gönderin yardımcı oluruz demiş. Tanıdıkları var. İnşallah abi var öyle bir şeyler var. Hani bir arşivimiz oldu. Bayağı bir oldu. Lütfullah abi hatta oralara falan geldiğimiz zaman Karadeniz bölgesinde bir şekilde buluşup görüşeceğiz. Nasipse tanışacağız. Nerede? O hani Rize'de bir Lütfullah abi vardı ya devamlı. Bahsetmiştim. He, he, Evet, evet, evet. O abimiz Hangi köyden o? Rize'de mi? İçinde, merkezde mi? Rize'den galiba o taraflardan olması lazım. O hatta bana e-maili de var. E-mail de attı bana. Şeyim var yani irtibatlarım Ya şeyimiz var. icabında denk geliyoruz, görüşürüz, Tabii. oturup Tabii, konuşuruz. tabii abi, Sonra tabii. biz gideriz. Ne diyeyim gideriz. merkezdenim diyor. Rize merkezden. Fark etmez ya. İnşallah abi görüşürüz inşallah. Onun da bilgileri olur. Bizim Tabii, tabii. bilgileriyle birleştiririz daha güç olur, daha iyi olur. İnşallah Sorun inşallah. yok. İnşallah abi. Yeter ki Beklerim yani diyor. yeter ki adam gibi adam olsun. Yok yok Lütfullah abi iyi bir insan. Ben yani gördüğüm bildiğim kadarıyla konuştuğumuz Ya sen iyi hissettiğim diyorsan, kadarıyla. sen iyi diyorsan iyidir yani. Çünkü Zaten burada ben iyi olarak senin yanındayım. eyvallah. Ha, bak, Bak gerçekten. şimdi burada dikkat ettiysen bizim hani abone diyorum ama adı abone yani öyle diyor. Normalde hepimiz aileyiz burada arkadaşlar. aile, ne Abimiz, yapıyorsun kardeşimiz. ya? Hiç kimsenin kötü bir yorumunu görmedim şimdiye kadar. Niye Sağ olsun olsunlar. ki yani? Niye olsun ki? Yani şöyle bazı kanallarda oluyor ya mesela abuk sabuk konuşuyorlar mesela da. Ben de bana kimse öyle bir şey demedi. Çünkü hani ben de kimseye karşı böyle değilim. Demektir nedir bu? İnsanlar iyi niyetli ve gerçekten dürüst insanlar. Yani Ya farklı bir niyetli olmayan saygılı insanlar. olacaksın yani. Bir şey Ha. yok ki. Senin Ben buradaki insanlar gerçekten iyi insanlar olduğunu inanıyorum yani. Tanımıyorum ama hissettiğim kadarıyla böyle insanlar. Allah razı olsun hepiniz ya arkadaşlar. illa İşleriniz bir rast gitsin. insanı tanıyıp da iyi notunu veremezsin. Öyle öyle. Samsun Tamam mı? kardeşimiz de Herhalde aynı şekilde her söylüyorsun. zaman yazar. Burada şey yapar yani burada devamlı bizimle beraber imkan bulduğum sürece. Gerçekten hepsinden Allah razı olsun. Bir kardeş olarak, bir hani insan olarak insani birbirimize ne kadar alışverişimiz de olmasa hakkımız geçiyor. Farkında Bu olmadan anda hakkımız bile geçiyor. hak geçiyor. Dediğin Öyle. doğru. Hakkınızı Bak, helal edin arkadaşlar. bak, Benden bak. yana hepinize helal Bak olsun. gerçekten diyorum. Öyle öyle. Dediğin Yani güzel illa bir şey alışveriş yapmana gerek Hayır yok. canım. Yani iyi lafın bile Bak şimdi hakkı var. bu konuştuğumuz var. Bak ne Evet. evine gitmişim mesela diyorum. Doğru. Şurada yazı ile veya arada görsem bile ölüm de hak sahibisin. Öyle öyle. Helal edeceksin yani. Tamam mı? Doğru, Bu iş doğru, budur yani. doğru, Bu aynen. kısmet meselesidir. Bunların fikirleri de kısmet meselesi. Yusuf Bey köyde bir hafta iple eğitim versin diyor sana. Bana diyor iple eğitim versin diyor. Senin kiloluysa iplesin. Seni Abi kaldıracak ben, ip abi yok ben ki. biraz kilo aldım da yani yüzün üstündeyimdir büyük bir ihtimal. Oo, ben Sen kaç ben yaşın? 75 yaş kilodayım ben. 75 kilo musun? Tabii ya. Ulan vallahi ben onu onu- ben baksana ya. Biz istiyoruz diyor ki herkes bir şeyler bulsun. Allah çoluk çocuğuna ağız tadıyla yemeği nasip etsin demiş Samsun Ya kardeşim. şimdi İnşallah. büyük bir şey buldun. Niye? İnşallah Biz hep kardeşim. yemeği için değil ki biz yetimi, muhtacı, her şeyi bilen insanız yani.
Hani dünya paran olsa da sağlığın yerinde olmasa ne yapacaksın? O parayı kim yiyecek? Tamam mı? İhtiyaçtan harici. Hani Doğru. benim köşk yok, bir şey yok ama ihtiyacımın dışındaki bir kazanç. Niye ben tam lazım olana niye? Haca gittiğim gibidir yani. Öyle öyle. Ben aynımın teriyle şey yapmadım, arazide. Şahsen hani Hani doğru. Allah bana nasip etti. Doğru. Ben de bir yerlere hani versen ne olur? Artar yani. Doğru. Doğru. Şahsen ben nasıl Ben düşünüyorum? öyle düşünüyorum. Böyle doğru doğru abi. Hani bazı insanlar güya iyilik yapıyorlar ya, mesela örnek veriyor. Diyor ki al şu kadar parayı diyor. İşte benim adıma kurban kes diyor, dağıt diyor, çekip gidiyor. Bakmıyor arkasına. Hani şöyle kontrol etmiyor. Başından attım sanki Allah senin sanki hani o şeyini bilmiyor. Bir iyilik yaparken gerçekten kesilip kesilmediğini kontrol edeceksin. Hiç olmazsa o kadar zahmete gireceksin. Onların içinde olup Tabii. yemek masada oturup sohbet edeceksin, duanı edeceksin. Tabii ya, bir de o kestirdiğin kurbanların Tabii, gerçekten birilerine gidip gitmediğinin tabii, kontrolünü tabii, yapmazsan tabii. o iyilik değil. Yok, Çünkü doğru, neden? doğru. Niyet olarak sen bir kere kendi kendine şüphelisin. Gitti mi gitmedi mi, verdiler mi vermediler mi, yerine ulaştı mı ulaşmadı mı, adam belki onu kesti, içkiyle yedi gitti. Aynen. Veya Ha, hiç kesmedi, cebine koydu. ya oluyor. Öyle Doğru. parayı vermekten iyilik olmuyor kardeşim. Takibini yapacaksın. Gitti mi, birilerine verildi mi, bir garibana gitti mi bu? Hani kendin yapmıyorsan bile. Buradan Ben öyle şeyleri burada aşağı yukarı 10 sene oldu olmadı. Bizim orada bir çoban var. Bak bir çoban var. Tatile yani Ankara'da kalıyor kendisi. Köyde sadece köy evi var. Kimse yok. Tamam arada gelip gidiyor kurban zamanlarında. Gidince gelince oraya hani ben de tanıyorum az buz ya. Hı hı. Konuşmam hoşuna gidiyor. Ben çok espri yapıyorum ya. Yoksa Sen bir de suratı- doğal normal konuştuğun için şiven miven hiç değişmemiş ya ya. ben neysem onu konuşurum. Ben hani kıvırtma öyle şeyim yok yani. Ha yeri gelince kıvırtırım. Hayır ya. Nasıl, hiç görmedim abi Tamam da kıvırttığını. gerek duymadım ki yani. Hani gerek duymadım Sen ki. kıvırtınca nasıl oluyor çok merak ediyorum. Yok yani hani biraz daha düzgün konuşmam. Ha, yani böyle diksiyonunu Anlamıyla düzeltmeye çalışıyorsun. başka. Benim için ben neysem o. Bir konuşur musun abi, yani normal Ya düzeltip diksiyonunu yok konuşur musun? şimdi bırak o işi de Yok yok, bir o konuş. adam dedi ki Merak ettim. bak Arkadaşlar bakalım ne diyecekler. bak adam ne dedi biliyor musun? Adam dedi ki çobanı çağırdı. Yanımızda bir çoban var. Yani derken kendisi orada. Suru dağda. Mesela da dedi ki arkadaşım dedi falan keçi dedi. Keçi onun keçi sürüsü var da. Aha. Mesela atıyorum 50-60 kilo görür. Yani o kadar ağırlığı eti var o kadar. bayağı. Bunu dedi anlaştılar. Dedi ki falan adama dedi verirsin dedi. Hı. Yani falan adama verirsen o dedi ki niye dedi ki benim sebebimi dedi o keser dedi dağıtır dedi falan. Tamam mı? Ben hiçbir şey demedim adama. Ben verdiği adamı tanıyorum. Hı hı. Demedim ama demediğim aslında yanlış yaptım. Ama ya bana sormadı en az yani. Bir şey desem kalbine bir şey geçerdi. Anladım. Ama şey yap tamam verdi. Konuştular öyle. Yani bana bir şey sormadı. Ben de ortaya bir kelime atmadım. Dedi tamam dedi. Parasını verdi. Tabii o da gitti yani. O da gitti. Ben tanıyorum çocuğu. O da döndü buraya Ankara'ya döndü. Çarşıya merkeze indim. Öyle konuşurken çay ocağına gidince o çocuk da orada. Kurbanın da artık zamanı geliyor. O hazırlık etti gitti yani. Bu kurbanı kesersin dağıtırsın. Benim adıma kurban kesecek dedi. Benim adımı kesersin. Yoksuzları dağıtırsın falan. Ha. Şimdi bizim bir daha başka komşu var dedi ki o dedi ki ben dedi kurbanlık topluyorum dedi. O adamdan adam kurbanlık topluyorum. Niye topluyorsun ki? Yoksuzlara dağıtacağım. İşte falan yerde aldım, keseceğim, yoksuzlara dağıtacağım, şudur budur. Tamam. Bir kişi daha orada verdi. Tamam, verdi. Çobana telefon etti. Dedi ki bu ne zaman gelir alırsa adımı verirsen buna. Parayı ben vereceğim. Yok para Vermiş. sonuçta değil. Sen ver. O tanıyor. Çoban tanıyor. Hı hı. Bu sefer. Ya duydum ki başka bir yere gittim ki dedi ki beni iyi tanıyor. Dedi ki sizin ilçeden dedi falancı geldi dedi. Dedim orada keçiler var. 2-3 tane keçi var da. Ya dedim ki daha kurbana var dedim 2-3 gün daha da. Niye bunu aldın dedim ki. Ya dedi ki ben sorduğum mesela fiyattan dedi
bunları daha hem etkili dedi hem biraz daha düşük aldım dedi. Kimden aldın dedim ki. Kimden aldın dedim ki. Dedi ki ben olduğum ilçeden, Fındıklı'dan dedi getirdiler dedi satmaya dedi. Arabayla getirdiler dedi. Ben de denk geldim dedi. Oturuyordum orada dedi. Hepsini de aldım dedi. 3-4 tane var dedi aldım dedi. Çünkü dedi ben sorduğumdan düşük fiyata veriyor. Hem eti iyi dedi. Daha gelişmiş. Demek ki o adamın Dedim kesesin ki- diye aldığı şeyleri satıyor. Dedim ki nasıl dedi rengi falan. Mesela tip şeklini, elbisesi nasılydı falan. Olan oturduğum o zaman hemen getirmiş orada almış çoktan almış. Öyle veren insanlar var ya. Var. Onun için sen de ona katılıyor. Var, Bir var. şey aldın mı? Arkadaşım mevzi de olacaksın. Takibini yapacaksın. Takibini edeceksin. Tabii. Helali hoş etsin. Oradan ayrılacaksın. Sen var ya hiç takibini bile yapmaya zahmet etmiyorsan senin yaptığın hiçbir işe kabul olmaz O ya. öyle. Hiç Ne- olmazsa bu zahmeti Şimdi yapacaksın. bazısı diyor ki ya ben Allah rızası için böyle yaptım da adam içkiyle içsin. Mesela içki ziyafeti yapsın. Öyle yanlış bir şeyler. Sen de onu Ya katıl. böyle bir şey yok. Ben ne insanlar tanıyorum. Sezonluk Müslüman ya. Daha dönünü, geçmişini bildiğim insan şu an hacı hoca olmuş ya mesela. Böyle gerçekten bu yani hacıya, hocaya lafım yok ama benim tanıdığım o arkadaşlar, o arkadaş demiyorum da o kişiler daha dönünü bileyim ya, geçmişini biliyorum. Görünümü değişmiş, yine alttan istediğini yapıyor. Anladın mı? Öyle insanlar çok var. Rüzgar gibi, yaz kış gibi. Bir gün bir bakarsın öyle olmuş, bir gün bir bakarsın şekli değişmiş. Duruma göre uyduruyor kendini. O insanları geç. hoca Adam gibi derken- baştan nasılsa insan öyle gidiyorsa o insanlarla beraber ya ben buyum diyen insandan korkmayacaksın ya. Öyle veya böyle ben buyum diyen bir yolu olan insandan korkmayacaksın. Hani sana uyar uymaz önemli değil ama ikide bir değişen insan sıkıntıdır. Eskiden beri hani diyelim ki örnek veriyorum dinden alakalı bir şey diyeyim. Hani Müslüman olmayan bir insan bile eğer ki eskiden beri ben buyum diyorsa ondan kötülük gelmez. Onun diniyle Allah'la onun arasında. Anladın mı? Ama ben dediğim tanıdığım ne insanlar var ya. Daha dününü bildiğim insanlar bugün bir bak tanımazsın ya. O işleri geç. O. Yalandan o kadar insan kendini kandırır. Başka kimseyi kandıramaz. O çayı bir sondur da sonra aç. Gene açarız. Hoca derken, hocadan konuştun ya. Hoca derken Ya biz Şimdi- hani lafın gelişi hoca Tabii, diyoruz. tabii. Gerçek hocalarla bizim şeyimiz, lafımız yok zaten. şimdi var ya. Hepsinden Allah razı olsun. Şimdi hepsinden Allah razı olsun da şimdi hocalar tamam şimdi hoca olarak geçiyor ya isimleri. Tabii genelleme olarak. Başka diyorsun. yani Ona bakarsan öğretmene bile hocam diyorsun mesela. aynı doğru. Yani sorun yok yani. Ya bir şey yapmışsa kendi hoca olarak da mesela. Hoca ne demekti? Hani şeyden köylülere fazla kültürü olmayanlara daha çok bilgi versin. Allah'ın her şeyini kötü veya şeyini emrettiklerini ona anlatıp duymayan olabilir. Bazı köyler var. Bu anda bile var. Yani kültürsüz köyler var. Mesela ama sen ona ilave edip da herhangi kendi çıkarın için başka bir şeyler Ya anlatmayan öyle. hocalık Benim zor yani. doğru. Benim mesela her namaza gittiğin zaman mesela bir orada kapıda tezgah gibi kutu koyulur. Para kutusu. Para toplanır mesela. Ben ne zaman namaza bir yere gittiysem hiçbir zaman para toplanmadan oradan çıkmadım. Bak. Diyanet İşleri Başkanlığı var. Bilmem ne var. Bir dünya hani bu gibi destek veren kurumlar var resmi olarak. Öyle bir olmuş ki alışkanlık olmuş. İhtiyaç olsa da olmasa da para toplanıyor mesela. Parası olan var, olmayan var. Olmayan bu sefer mahcup oluyor. Bir de ben bir şey gördüm bir yerde yine bir cuma namazından mıydık neydik işte. Yerini söylemeyeceğim. Camide olmuş. Şimdi biz de hani dükkanı son şey yapıyoruz ki en son gidiyoruz ki zaten dükkanı kapatamıyorsun. Gittiğin zaman o da tam merdivenin hani çıkış merdivenin önüne denk geldik. Hep dolmuş. Oradayım ben. Her gittiğim zaman bir tane böyle orta yaşın üstünde bir adam var. Merdivenin başında namaz kılıyor. Her gittiğim zaman. Yani var ya Yani hep orada orada selam geliyor. vermeden daha selam vermeden padinaç çekiyor oradan. Resmen kutunun başına, kartonun başına gitmek için. Ha. Namaz umurunda değil Yani ya adam. biraz tenada duruyor ki erken gidiyor. Tabii en sonuna duruyor. Tamam. Parayı toplayıcı o şimdi biliyor musun? Ha. Para onun derdi para. Onun aklında para var. Orada duruyor ama o ne zaman hoca böyle namaz selam vermeye Tamam. başlıyorsa selam vermeyi bile veremiyor. Yolda giderken selam veriyor bu şekilde. Tamam. Aklı gücü parada. Bunun gibi bir gün yine aynı gittim oraya. Ama kafaya koydum o adamı. Gittim oraya. Yine denk geldi. En son gittiğimiz için artık komşu olduk. Yan yana kıla kıla onu tanıdım.
Tam böyle namazı kıldık. Yine baktım ki Sen böyle patilaş gitsen çekmeye yorum var. başladı, tuttum. Tuttum ama. Nereye gidiyorsun dedim ya. Daha hoca dedim selam vermeden sen nereye gidiyorsun diyorum ki. Gözüme bakıyor adam ne diyor diye. Ulan dedim siz tezgah mı kurdunuz burada dedim ya. Önünden gelenden para topluyorsun dedim, namaz umurunda değil ha dedim. İyi tamam sen git şimdi dedim oraya. Gitti, bıraktım adamı gitti. Namaz bitti, çıkıyorum. O tabi yine tezgah başında. Adama dedim ki burada para topluyorsunuz. Ne için topluyorsunuz dedim parayı. İşte Allah rızası için, doğru mu dedim. Tamam kardeşim dedim, benim ihtiyacım var. İhtiyaçlar için topluyorsun değil mi dedim. He diyor. Benim ihtiyacım var dedim, millet de bakıyor. Bana dedim 1.000 lira para versen bu kutudan para vereceksin. Bekliyorum dedim. Allah rızası için bana para ver dedim ya. Gözüme bakıyor adam böyle ya. Ne diyeceğini şaşırmış ya. Yanında da dilenci kadınlar var. Yanında elinde çocukları olan var. Ben çoğu dilenci duygu sömürüsü yaptığı için pek inanmıyorum ama gerçekten insan baktığı zaman hissediyor, için cizlediyor böyle insanlar var da. Gerçekten utanıyor. Gelmiş birkaç tane oraya para istemeye utanıyor. Yanında çocuğu var. Demek ki bu alışkanlık etmemiş bir insan. Gidiyorum paramı ona veriyorum ama o kutuyu atmıyorum. Niye? Çünkü ben oraya inanmıyorum. Anlatabildim mi? Herkes aynı değil. Gerçekten ihtiyacı olan camiler olur, şey olur ama o karakter sizin yaptığı farklı bir şeydi orada. Kutu işi eskiden çok vardı. Şimdi kutu işi kalmadı. Şimdi direktman bir şey yapıyorsan sen kendin veriyorsun ama her şeyi görmen daha iyi. Zaten her şey herkes diyor ki yani Allah tarafından da var. Bir şeyi gör arkasındadır öyle yap diyor yani. Yapacağın iyilik. Bilmediğin iyilik ne yapacaksın? Ercan kardeşim, kimse hakaret etmiyor zaten de bir şey olsa zaten cevabını veririz. Sıkıntı olmaz. Hepinizden Allah razı olsun. Yani kötü bir şey konuşan olmadı zaten. Yorumlar bu arada gözükmüyor. Telefonlar olduğu için arkadaşlar. Biz bazen dalıyoruz böyle, kusura bakmayın hani. Tekrar söyleyeyim. Cumartesi, pazar belki dediğimiz gibi işte yayın olursa hani bilgisayardan normal yayınımız olacak. O zaman hem şöyle bir şey yapacağız. Mahmut kardeşimiz var. Bazı videolardan bilirsiniz. Onu da çağıracağım. Hem seninle de tanışmak istiyor. Beraber otururuz, muhabbet ederiz. Bir yayın yaparız abi güzel arkadaşlarla. Aynı şekilde. Dediğim gibi yani yalandan böyle yapılan her şey anlaşılıyor. Kim ne yaparsa yapsın. İnsan hissediyor yani. Yalanın sonu yok. Öyle. Bir de haramın sonu yok. İkisi de sonu yakında karşı karşıya onuna gelir. Tamam mı? Doğru. Bu böyle. Buna inan bir kere. Ne olursa olsun. Yalan dersin. Zamanla karşına gelir. Senin güzel şeylerini de mahveder. Tabii tabii. İşi bitirir. Öteki de aynı yani. Bunlar böyle. Sen doğrudan yana ol. Her şeyi doğru yap. Estağfurullah kardeşim demiş. Eyvallah Ercan kardeşim. Eyvallah kardeşim, sağ olasın. Şimdi şey diyeceğim. Bizim o gideceğimiz abi, sana şöyle söyleyeyim. Bugün bir şey söylemiştin ya arkadaşlar, bugün bir böyle bir şey buldum demişti. Çürümüş şeklinde anahtara Anahtar, benzer bir şey. evet. Ona ben resimlerini gösterdi bana, baktım. Onun şekline uygun normal demirden yapılabilir. Yani yapacağız onu. Yanımıza da alacağız. Olduk önümüzde çıktığı zaman onu kullanacağız. Bakalım artık delik mi var da sokman gerekiyor ya ne bileyim bir şeye mi destek yapman işte lazım. ben çıkarken düşmüş o anahtar. Belki de o çıkarma Orada haber mutlaka bir giriş var. Orada var, mutlaka var, bir var. yeraltı yaşam alanı var. Var, Bak, var. yeraltı mutlaka. olabilir, var. Çünkü senin o girdiğin Onun o arkası ya olursa zaten sen onu anlarsın. Kendi kendine o şekilde bir oluşum biraz zor olur yani. ben işte o demirlerin arkasında ya kendi orada kalanlardan bazı şeyler oldu aralarında. Onu yani orada sakladılar yani ceza verdiler orada demirlerin arasında. Ben öyle düşünüyorum onu yani. Olabilir. Bir de o kadar eskimiş ki, o kadar yıllar aynı yerde durmuş ki paslar bile kat kat olmuş. Bak şimdi Yani o demirler var ya. Tahmin ediyorum da ben de biliyorum da o demirler yani şu kolun bir şurasını ikiye bölse sandalye yapacağı var ya. Aha. Sandalye yapacağı gibi demir sandalye o kadar kalın yani. Demirler. baş kökleri. Neden biliyorsun da sana? Bazı yerleri duruyor da hepsi Evet, birden evet. erimemiş ki. Yani düşün, o demirin o hale kadar erimesinin kaç sene geçmesi gerekiyor. Ne diyorsun? Yıllar geçmiş ya. O anahtar var ya. Anahtar da bayağı anahtar böyle kaldıramazsın. O kalınlıkta o şey yerde dura dura su vurmuş üstüne bilmem Nem, rüzgar rutubet, vurmuş, neyse. buz, Tabii, tabii. buz erimiş o. Ortadan böyle koptu ama aynen şeyle yapıştırdım o öyle duruyor yani. Yani iki parça böyle
erimiş yani çok incelmiş. Onun aynısını normal kendimiz yaparız. Ona Ya, o benzetiriz. yapıyoruz, O sorun şekilde yok. sıkıntı olmaz. Yalnız yani ben demek istedim o anahtarın resmi orada var yani başka bir yerde. O Tabii tabii orada var. mutlaka onun bir kullanım alanı var orada. O işarettir yani. Onu adam onu öyle yapmış, anahtarı da almış çıkarken, orasını terk ederken, artık neden terk ederken, onu orada kendinin haberi yok. Düşürmüş. Veya düşünmemiştir, gömmüştür veya bir yere koymuştur. O zamanla doğa hani o orasının kopmasıyla veya o su o toprağı ala ala ortaya çıkartmıştır. Çünkü neden? Ağır olduğu için su onu alamamış. Tabii git toprağı Yok, almış, oraya kumu zaten- almış, ortaya çıkmış. Oraya zaten fazla su gelmiyor da, mesela ama yandan geçtiği için su, onun böyle sepkeni yani kıvılcımı onun üstüne düşüyor. Soğuk sıcaktan demir öğütüyor yani. Ben o anlamda diyorum sana. Evet. Tamam mı? Bilmiyorum işte bakar diyorum. İşte oraya gideceğiz abi. Bir de o öteki tarafa o yukarıdan indiğin içine girip de o şey gittiğin yere bakacağız. Bir de o yürüyen kaya dediğin bölge var ya. Devamlı kayaların yeri hep aynı yerde olmuyor diyorsun ya. Oraya gideceğiz abi. Bir de bir iki yer var konuşmuştuk. Oralara bakacağız. O yürüyen kaya dediğin bölgeye örnek veriyorum. Şimdi yer değişimlerini görmemiz için şöyle yapmamız lazım. Orada saatlerce bekleme imkanımız yok. Oraya kamera koyacağız. Belirli bir yere. Bir yerleri görecek şekilde kamera koyacağız. Kamerayı sonra izleyeceğiz. Mesela diyelim ki sabaha kadar bir çekim yapacak kamera. Karanlık olduğu zaman zaten çekim yapma imkanın yok. Mesela sabah erkenden koyacaksın. Akşam kararına kadar o değişimler nasıl oluyor? bir mesela bir gece bakacaksın, bir gündüz bakacaksın. Tabii, tabii. Aradaki farkı bulmak için. Çünkü gündüz gördüğün gece nerede olacak? Zaten tabii. Zaten bir gündüz şimdi bir çekti ya. Ertesi gün gelmedi mi? Ertesi gün gündüz kendi Eğer- gözünden görüyorsun zaten. Eğer orada bir önceki gündüzden çektiğin değişmişse, Tabii onun için o diyorum. zaman değişmiştir. Evet. Bu böyle. Onu o şekilde bakacağız. Bakalım neler değişiyor, nasıl değişiyor. Öyle. Hani desen ki bir insan geliyor da onu çekiyor da buraya koyuyor. Öyle bir imkan yok. Bütün doğa değişiyor. Ne yani. insan orada bir şey yapacağım yer yok. Zaten insan yok orada yani. Ya ne diyorsun? Ben bak şöyle diyeyim sana. Bir yaylaya çıktım. Denizden en az 3000 Gittiğimiz yere o şey mi diyorsun? Bizim gittiğimiz yere mi diyorsun? biz gitmiştik O da 1500 mu? 1800 metre mi? oradan hariç başka bir yer 3000 civarında en yüksek zirve. Yani gökyüzüyle aranda belki 2-3 metre tahmin edersin. Tahmin edersin ya. Burası açıklık değil, hep duman, sis böyle. Bu eksik olmaz orada. Hani orada gökyüzü sana yakın hissedersin. Şimdi gece saat mesela 3'te civarında, 3-4'te dışarı çıktın mı, mesela hava alıyorsun da evde kal. Orası böyle çok güzel bir yer. Gece müthiş bir güzellik var. Yıldızlara yakın Gökyüzüne yıldızlara yakın. İstediğin yıldızı çağırabilirsin. tutabilirsin böyle. Şimdi demin oynayan taş dedin ya, bak sana bir şey diyeyim. Doğaya baktığım zaman, tabii yıldızları diyorum. Böyle gül resmi de var, şöyle de var, her çeşitten yıldızlar var. Baktıkça zaten şekilden şekile sokuyor Ama gözü o seni. yıldız ne Farklı. oluyor biliyor musun? O yıldız, oradaki yıldız iniyor, başının üstünden tabii yakın hissediyorsun. Geçiyor, ta gidiyor 3 metre yukarı başka yere gidiyor. Sen Yer buradan o kadar değiştiriyor. görüyorsun, Peki anladım. taş için değişmesin? Ya o farklı bir şey ama. ya. Allah Ya o yıldız yer değiştiriyor, kayıyor, gidiyor falan. Neyse onu hadi görmüşüz, biliyoruz, inanıyoruz, Tamam. şey yapıyoruz ama onların durup dururken yer değiştirmesi garibime gidiyor benim. Yıldıza alışkınız Tamam. yani. Kayıyor, oraya gidiyor veya yanıyor, sönüyor. Toz bulutları işte yanarken o bıraktıkları izler falan onu gördük. tamam. Hani videolardan falan her şekilde izliyoruz, görüyoruz. Hadi ona insan inanıyor gördüğümüz için ama bu nasıl oluşuyor? Nasıl oluyor yani? Nasıl oluyor? Rüzgar esmez. Esse de onu itemez onlar. Hepsini mi itecek? Su her gece gelip de su oradan dere akıp da onların yerini değiştirmiyor. Su yok zaten orada. Yani su var da öyle bir akıntı öyle bir şey yok. Hadi olsa sadece yolundakini değiştirir. Ötekiler kalır Bak mesela. şimdi en az 30 seneyi hatırlattı. Tabii çocuğum ben. Dur bekle. Komşu bir köyden Sen bir sohbet odasına in, ben yanına geleceğim. bir arkadaşım var, dedi ki evde kalalım da evinin yanında ben ilk kez gördüm. Ne var dedim. Oradaki dedi ki burada dedi bilmem bizim yakınlarımızdan bir şehit var dedi. Şehit mezarı var dedi. Hı. Dedim niye burada dedim da hani Çalemiz daha güzel bir yerde yapsanız yani eve yakın bu Kendileri anlam. mi yapmışlar mesela? Bir daha soruyorum işte. Dedi ki
Ben dedi babamın evi buradaydı dedi. Soktum dedi. Burada yeniden ev yaptım dedi. Yani burası sağlam bir yer dedi. Ha, babamın zamanındaki bir şeydi dedi o. Peki ne işe yarar dedim. Yani Samsun kardeşimiz yürüyen kaya mı demiş, tılsım mı demiş de bölgedeki kayalar, o doğa Yer her zaman değişiyor. değişiyormuş. Yani Yer kendilerinin değişiyor. koymuş olduğu bir isim bu. Kırsal kesimlerde hep böyle bir şeylere isim koyarlar ya. Normalde hani bir yerde kayıtlı resmi bir şey değil zaten bu. Öyle deniyor. Eskiden beri öyle denilmiş. Evet. Şimdi o dedim bu şeytun dedim nedir falan dedim ki yani şimdi yer değişimi diyorsun ya yani onlar da aklıma geliyor. Diyor ki bak gel dedi bak şimdi. Su kabı var ya su var yani. Suyu doldurdu. Bunu dedi tabi daha oraya gitmemişiz. Bunu dedi her akşam dedi. Her akşam dedi. Suyu doldurdu. Bir tane de omuzuna havlu attı. Şöyle kısa bir havlu attı. Gel dedi peşime. Gittik. 2 basamak aşağı iniyorsun. 2 adam duracak yer bir boşluk var. Boşluğun yanında şey var, mezar var. Şehit mezarı. Dedi ki bu şimdi bak şimdi bazısı şey diyor. Dedi ki bunu bıraktık dedi şimdi. Burasını da gördüm dedi. Bir dua okudu. Zaten dua okunacak bir yerdi. Ben de bildiğim dualardan okudum. Neyse geldim. Sabah dedi beraber gideceğiz dedi. 5.30'da sabah 5.30'da kalktı. Gel dedi bana. Gittik. Su bitmiş. İyi dinle bak. Yani bu şimdi kemençe de Belki başkası gitmiş. ya bırak ya. Ben de sana ne diyorum ya. Bak şimdi. Bu kafa kurcalayıcı bir şey ama doğrudur. Suyu bitirmiş. Havluyu da kullanmış. Islaklığı. Islaklığı aynen öyle duruyor. Havluyu da aynı yere koymuş. Bir de biz astığımız gibi değil. Ben hatta ona çok dikkat ettim. Biz astığımız gibi değil. Biraz daha değişik kullanılmış havluyu yasmış. Tamam mı? Bak işte dedi. Bu dedi. Buradaki şehit dedi. Kalkıyor dedi. Bu suyu kullanıyor dedi. Havluyu kullanıyor dedi. Ama ben şimdi şöyle Ya bir düşünüyorum. dakika bir dur da ne bileyim ben. Hemen gülmeye başlama yani. Ben bir inanasım gelmedi de. Ya bir dakika inan o tabii bu aynı şey. Ama yani olur mu olur yani ben tabii görmediğimiz bilmediğim için garibime gidiyor biliyor musun? Şimdi bak sana bir şey diyeyim. Şimdi Bence ne yapıyor biliyor musun? Birisi gidiyor suyu belki de seni kandırmışlar. ya bak sana bir şey diyeyim. Benim inancım yerinde de bak sana bir şey diyeyim mi? Bu Ya ben olmaz demiyorum hani belki tabii ki olabilir de hani ben görmediğim şey hani çoğu şeyi göremeden inanıyoruz zaten o ayrı bir şey de ama bu gibi şeyleri mesela görünme imkanı olup da görmediğim bir şeylere pek inanasım gelmiyor. Gerçi bazı inanmadığım ya şeyleri şimdi gördük bak inandık bir ama dakika şimdi. Arkadaşlarımız sen görmeyebilirsen belki de inanmayabilirsin ama arkadaşlarımızın içinde ben anlattığımı belki duyan var belki de gören var yani. Bu doğrudur yani. ben buna benzer bir şey duymuştum aslında ama Bak bunu gerçek diyeyim. Sana şimdi biraz cazibeli başka türlü geliyor ama şimdi Allah'ın mesela doğru adamı bir göz önüne al. Doğru adamı bir de yanlış adamı al. Birbir yerinde onlar ne durabilirler ne birbirleriyle konuşabilme şansları var. İkisi de birbirine Ahmet aksi. kardeşimiz diyor ki dayıma diyor cinler musallat olmuş diyor. Abi ya selamünaleyküm nasılsınız demiş oyun savaşları. Cinler Kiralık. arkadaşımdı benim. Ne musallat olmuş. İyi sağ olasın kardeşim hoş geldin. Kötü adamdan cin daha iyiydi bana karşı. Evet doğru. Bana yön gösteriyor, sağlama gösteriyor. 12'de vurduruyor. Ama yanlış adam öyle değil. Ne yapacağım benim? Yok, sana da zararı var. Doğru. Kendini düşünme ki bana da zarar. Benim bir tanıdığım var. Benim bir tanıdığım var. Böyle kaldığı kendine böyle bir kulübe gibi bir şey yapmış dere yatağında bir yerde. Orada kalıyor. Islak, rutubetli ve kuytu yer. Biliyorsun onların en çok sevdiği tarzda yerler. Çok da böyle hiperaktif böyle kendi. Bir şey olduğu zaman bir konuşurken muhabbet ederken bir konu açıldı. Diyor ki nasıl diyor yer değiştiriyormuş cinler diyor ya. Niye yer değiştiriyorlar ki diyor. Söyle neredesiniz lan diyor böyle onlara güveniyor onlar. Neredesiniz lan? Niye yer değiştiriyorsunuz? Bana getirsenize diyor. Yani o şekilde dalga geçerek konuşuyor onlarla biliyor musun? Evet, dalga geçerek konuşuyor. Halbuki yani ne bileyim orada da kala kala herhalde öyle, psikolojisi biraz öyle olmuş. Öyle düşünüyorum yani. Belki de çarpılmıştır yani. Biraz hiperaktif böyle değişik bir çocuk. İyi bir çocuk Ben ama sana anlattım ya. diyor ki niye değiştiriyorsunuz lan diyor. Bana getirin bana Tamam getirin işte diyor. o psikoloji diyor, kafa gidiyor onun tamam.
Yani ben anlattım ya ki çocuğu bağladılar falan, kayrolaya falan bağladılar da hoca geldi de iyileştiğini. Ben oradan sonra bak ben o zaman tecrübesi şu bu çıkan böyle dini kitaplara hepsine değil ama inanılacak kitaplara inanıyorum. Ya ben Ama de inanıyorum. ya İnanmıyor ben değil, şimdi değil ben ama sonuçta seniyle ötekini demiyorum. Ben askerlik inanıyorum. yaptığım yerde teröristler baskın. Yeşil sarıklı insanlar görüyorlarmış. Elbette bir türlü saldıramamışlar. Bu tarz şeyler var. Yoksa kardeşim diyor. Eyvallah ben inanmıyor değilim. Samsun kardeşim ben inanıyorum. Böyle şeylere inanıyorum ama hani bazen insan faktörü olan şeylere pek inanasım gelmiyor. İnsan faktörü. Şimdi ne diyor? Karakolun mu diyor? He. Eskiden teröristler baskına gelmişler diyor. Orada diyor onların gördüğü ama karakoldakilerin askerlerin görmediği ama o saldıranların görmüş olduğu yeşil elbiseli heybetli insanlar gördüklerini söylemişler. Onun yüzünden saldıramamışlar diyor mesela. Onlar onu görmüş ama yani bir nevi Yani hani şöyle, şeyler. şöyle hani Türkçesini anlatayım. Mesela şimdi arkadaşın dedi o ben inanıyorum. Bak Onu ben duymuştum öyle bir saygım var şey. ama şöyle bak bir şey bak. Ben hemen şeyini yapayım sana. Ben bir kişi veya bir yerde durayım. Kısa bir kelime yani. Bir yerde aynı dediğim gibi karakolda veya bana birisi emanet Sonra bu etmiş. teröristler teslim olduktan sonra bu ifadelerini de vermişler diyor bunu. Teröristler teslim olduktan sonra kendileri söylemişler. Biz öyle insanlar görüyorduk diyor, demişler yani bize karşı. Korktuk o yüzden Tamam. demişler. Yani ben bir kişiyim. Sen beni Siz cephe çoksunuz demiş. sen cephe almışsın. Bak ben anlatayım. Sen cephe aldın bana geliyorsun mesela. Ama sen bana yaklaşınca orada ben bir kişi değil 5.000 kişi görüyor He he onları he ve he. korkuyor. He he. Korkup gidiyor geri. He he. Bir şey yapamıyor. Evet, evet. Yani ben ona Ama bak o ben de askerler onları görmüyor. Sadece saldıranları görüyor. tamam saldıranları görür ama onlar saldırmaya gelirken 5 kişi Çünkü gördü. buradakiler iyi niyetli insanlar. Yani Tamam. sadece kendilerini korumak isteyen. Şimdi mesela ben e, 2 kişi buradayım. Saldıran 5-6 kişi geldi. Yaklaştılar. Tam gereken neyse yapmaya hazır oldukları zaman orada 500 kişi gördüler. Evet. Olan dediler ki ya burada biz 3 kişi vardı geldik. Yani Evet, evet. mesela 5.000 kişiymiş hemen canımızı kurtaralım. Bu normaldi. Allah tarafından gelen insanlara yapılan bir şeydi. Ben inanıyorum. Bak ben o inanıyorum. O öyle. Doğrudur. Çünkü insan iyi bir insana yapar yani. Onlar da milleti bekliyor. Herkesi bekliyor. Öyle. Bunlar ben de Öyle. inanıyorum ama ben şunu diyorum. Mesela örnek o adam getirip oraya suyu koyuyorsa kendi nasıl koyduysa başkası gidip o suyu döküp Başka gitme ıslatıp şansı havluyor. yok kardeşim. Hani ben insan faktörü olan Yok abi şeyleri ya, olduğu yok için abi ya, diyorum. yok Yoksa abi. insan etki yapamayacağı Ya şeyleri az bir beni ben dinle. inanıyorum. Az bir beni dinle. Tamam. Aynı düşündüm. Senin gibi bak. Hem işin içindeyim, inanmış diyorum. Aynı düşündüm. Dedi ki ya bu akşam da gitme dedi de kalalım falan deyince ya arkadaşım ben açık sözlüyüm. Ben kalbimde ben herkese saygılıyım. Tüm Allah'ın kitaplarıyla hepsine faydalı olanlara ben inanıyorum, seviyorum dedim de bir şey diyeyim mi dedim. Arkadaşlar her haç işareti define olacak anlamına gelmiyor. Tamamlayıcı bir işareti olabilir ama o işaret boşuna yapılmamıştır. Mutlaka bir emek verildiyse bir şeyler vardır. Onun orada veya onun yanında veya onun hani o işaretin gösterdiği veya yönlendirdiği yerde mutlaka bir şey olur. Niye olmasın ki? Yani genelde hiç ummadığım bir yerde özenle yapılmış bir işaret varsa demek ki bir şey vardır ki bu insan bunu yapmıştır. İlla orada olacak diye bir şey değil. Onun çevresinde biraz uzağında Tabii. yani mutlaka bir şey niye olmaz. Ya bir Şüphelendiğin bir de yerse bak araştır. bir de o yeri görseler öyle de mi tabiat açısından diyorum. Engebeli çok Sen lafını kestim. Sen o ne oldu? ha dedi ki dedim ki ya bir şey diyeyim dedim. Biz arkadaşız, İnanmıyorum abi. kardeşiz de inanmıyorum demedim de. Ya tereddütte kaldım dedim. İnandım Suyu dedim kim ama döktü falan filan. ya yani şimdi beraber suyu getirdik oraya. Eve yakın öyle. Ya gittik, sabah gittik. Su bitmiş tamam içinde. Ama belki Kullanılmış. birisi dökmüş. Havlu da Köpek içmiş. ya gitmiş. Mesela yani. Kapı var, kapıyı kapatıyor. Bu şey ya. Anahtar onda ama. He? Anahtar Ya onda. bir Çocuğunu dakika. gönderir, Ya bir döktürür seni dakika bir kandır. diyeyim He, sana. tamam. Ya dedim ki kardeşim sana bir şey diyeyim mi dedim. De dedi ya. Ama kızmayacaksın dedim. Bak ben de hemen kıyılırım dedim. Çünkü ben de senin gibi inanıyorum ama Daha da ikna olmam hem, için. hem daha ikna olmam için yani dedi ki ne demek dedi ya. Hem benim misafirim, senin kardeşim, kardeşiz beraber bir yerde birbirimize bakıyoruz dedi. Ya dedim ki
O kapının dedim anahtarı var mı dedim. Yürüme ya. Ee, Ya vallahi. Ya dedim ki vay ise ben geçi geldim dedim de kapıyı açtım dedim. Kapıda anahtar olup olmadığına fikir vermedim dedim. Çünkü e, ona fikir vermedim dedim. Hani ne bileyim duygulandım bir dedim. Öyle insanlar dedim biz de öleceğiz dedim de. Dedi ki ya burada dedi anahtarı var dedi. Köpek herhangi bir şey içeri girmesin diye dedi. Kapat. Çünkü dedi ben ekmekte bırakıyorum dedi. Ekmekte yeniyor dedi orada kayboluyor. Bir yandan kayboluyor dedi. Ya dedim ki yani kendi aramızda kalacak. Bir Allah görecek bir de ikimiz dedik de. Bu akşam da su götürecek miyiz dedim. Hı. Dedi ki götürürüm dedi. Tamam. Ben her akşam götürüyorum dedi yani. O götürmesem ben evde yatamıyorum, rahatsız oluyorum. Da bu gece bir yatayım da sabah ben giderim dedim valla. Rahat rahat. Dedim ki bir de şunu diyeyim dedim. Bak seni daha çok seveceğim yanlış anlama. Bir Allah bilecek. Bir demek dedi anahtarı sana vereyim. Biz dedi orada yabaniler, köpekler falan girmesin diye, pisletmesinler diye kapıyı kapatıyoruz dedi. Hı hı. Taştan yapılmış toprak seviyesinde, topraktan aşağıda böyle. Mesela şu zemin olsa, Anladım, anladım. 2 metre aşağı olsa hani şey orada. Yarım metre falan Mezar, aşağıda. mezar he. Hı. Boyunda, boyunda. Hı hı. Mezar, toprak oyulmuş o kadar derinlikte. Üstüne de böyle çatı yapılmış, yani muhafaza yapılmış. Bir de kapı var yanında. Taştan yapılmış. Üstü sade şey eski benzer bir Anladım. şey yapmış. Girmesin diye. Da dedi ki tamam dedi ne demek dedi ya. Suyu getirdik bıraktık. Gözüme bakın böyle derin derinde. Yani ben doğrusunu diyorum. Tamam abi. Hem anlattım hem şimdi Yok, ben tamam, yaşadıklarımı dinliyorum. diyorum yani. Tamam. Tamam şey gelebilir belki yeni duyuyorsun o yandan heyecanlı olabilirsin ama ben olduğunu diyeyim bak şimdi. Dedim anahtarı ver bana dedim. Verdi anahtarı ya dedim ki Suyu yok, bıraktıktan sonra anahtarı kilitlediniz aldınız. yok eve geldim de onda ben çıktım o kilitledi orada. Anahtarı var demişti ya. Ya hemen dedim ki anahtarı ver bana dedim. Tamam. Verdi. Anahtarı verdi koydum cebime. Eve gelene kadar dedim ki ya doğru söyle dedim bak. Ben sana inanıyorum dedim. Her konuda inanıyorum dedim. Anahtarı versen de vermesen ama bir daha bir şey diyebilir miyim dedim de söyle dedi. İkinci anahtarım var mı dedim. Ben şimdi onu diyecektim. İkinci anahtar. Ya ben ya ben isteyeyim da benim dediğim Evet, gibi tamam. de tabii yani sen de ama ben söyleyeceğim senin düşündüklerini. Tamam, tamam. Bekliyordum da onu. Bu kadar bak hemen. Diyemedim. Bak ya. Darlanma ama bir serbest ol ya. Tamam. Ben anlatacağım. Anlat, Düşündüklerim hepsini anlatacağım. Tamam, anladım. Bu sefer. Ya dedi ki ya bir anahtar istedim dedi. Yani bir daha anahtar ben 10 tane anahtar mı taşıyayım dedi ya. Sen bana öyle niye diyorsun dedi. Anahtar istedim verdim dedi. Dedim ki ben inanıyorum sana dedim. İkinci bir anahtar olmadı. Ona inanıyorum ama kaybolsa ne yapacaksın dedim. Ona göre onunla mı alırsın diye sordum dedim sana. Evet. Yani kalmış görülmesin diye. Ve o gece fazla yatamadım. Ben yattığım odayı da içeriden kilitledim. Dedim ki hani ben uykudayken gel o anahtar var orada. Öyle de ben her şeyi düşünene daim. Sen bakma. Oo neler var da bırak sen o işleri de. Şimdi o bazı çat pat konuştuğuma bakma sen işi anlamak için de konuşuyorsun. Bayağı düşünmüşsün. Tabii ya işi sağlam alayım. Kapıyı da kilitledim. Meğerse ben fazla böyle uyuyamamışım, geç uyumuşum. Biraz 5'i geçiyor o arada. 5'te gitmesi lazım sabah. Oraya gitmesi lazım da. Ya kapıyı bir uyandım bir şey oldu dedi. Ben hemen oraya aklım gitti. Orada mıyım diye. Baktım ki kapıya vuruyor. Neyse kapıyı açtım. Ya dedi ki sen odanın kapısını da bir kilitledin dedi. Yani bana güvenemezsin dedi. Anlamında oluyor dedi. Dedim ki bak helal olsun dedim. Aynı doğru dedim. Güvenem anlamında değil. Senin düşünmen benim kapıyı kilitledim de ben de olsam sana aynı derim helal olsun ama öyle bir astarı yok dedim. Yalnız dedim kapıyı Daha çok ikna olabilmek için ben bunu yaptım. hani her şeyi bana söyledim ben de tamam dedi sorun yok dedi ya. Gel dedi anahtarı bende yani. Dedi ki sen aç dedi. Onu da sen git dedi. Gittik beraber kapıyı açtık. Aynı su bitmiş. O su kabı da değişik bir yere yani ellenmiş bir yere koyulmuş. Hiçbir yerde ıslaklık yok. Aynı nasıl bırakmışsak öyledir. Havluyu da kullanmış gene aynıdır. Buna iste inan dedi, iste inanma. Git hocanın en kraline sor dedi. Hocanın dedi seni daha ikna eder dedi. Şehittir dedi bu. Her zaman böyledir dedi.
bırakıyoruz dedi. Mesela güzel böyle kokulu elma köyde mesela. Armut elma olur mesela. Meyve olur kokulu. Yani yararlansın diye ortadan kesiyoruz dedi. Koyuyoruz ya dedi. Sabah gidiyoruz dedi. Hiçbir şey yok dedi. O şehitlerin öyle şeylere ihtiyacı yok zaten de. Ama Ya hiçbir şeye ihtiyacı yok. hiçbir şeye ihtiyacı yok da yani o nasıl oluyor? Ya Anlamadım. tamam yani. Aynen öyle. Bana öyle dedi. Orada O bayağı adam yaşıyor mu? o adam Yani oğlu irtibatta falan mısın? ya yaşlı gitti de oğlu yaşıyor değil mi? Ha, Oğlu yaşıyor. ha, tamam. Oğlu- Olursa oraya bir gidip şey yapılabilir yani. Ya o gider bakır bir şey değil ama sonuçta şey yani öyle yani. Yani merak ettim. Bak şimdi bak Bir de ben kapatayım o kapıyı, bir dakika kilitleyeyim de. Ardeşen var ya. Ondan sonra su bitsin Bak de ben Ardeşen göreyim. var ya bak Ardeşenli de olabilir üçümüzde bilmiyorum. Ben istediğim kilidi takabilirim değil mi? Şimdi Kendi ben kilidi. aynı bak şimdi yayını bir şey demiyorum. Ardeşenli olan bak bu konuda bunun içinde Ardeşenli olan varsa Hı. ben anlattığım gibi orada da aynı şehitlik var. Ben gitmişim ama mefki şeyini falan demiyorum. Orada da aynı. Orada da oranın bakıcısı var. Hı hı. Orada da şehit var. Yani aynı dediğim gibi ev var. Bazı şeyler orada değerlendirme oluyor. Bak bunu inanmıyorsun. Bak, onlar bilirler. Duymuştur bilirler. Yani demek istediğim inanç her zaman iyidir. Bir de iyilik her zaman iyidir. Bir şey sorup araştırıyorsa bir insan, her söylediğine inanmıyorsa ve araştırmasını kendi yapıyorsa anla ki o insan gerçekten ikna olduğu zaman inancın en böyle önde gelecek şekilde inanır. Bak çünkü araştırmıştır, ikna olmuştur. İnanan insan emin ol salağın önde gidenidir. Niye? Allah beyin vermiş araştır diye. Önce bir ikna olacaksın. Doğru mu? Hiç araştırmadan, ikna olmadan, kendini bile ikna etmeden her mi dediğin millet dediğine inanıyorsan ne senin dediğini önemsiyordur o ne de onun için acaba gerçek mi diye düşünme tenezzülünde bile bulunmuyordur o adam. O adamdan hiçbir halt olmaz. Tamam doğru. O zarar. Bir insan araştırıcı İnsana- bir insansa demektir ki o ikna Yani- olmak için, kendini önce ikna etmek için bunu araştırıyor. Neden? İçinde bir şüphe kalmadan inanmak istediği için yapıyordur bunu. Ben de şimdi mesela Anlatabildim mi? Yani inan, araştıran, izleyen zarar- insandan korkma. Zarar gelmez. O doğru. Öteki beyinsizin önde gidenidir. Ya Oyun o- sürüsüdür o. Ya o tamam o sana zarar verir. Zaten sessiz bir insan her zaman zarar verir. Sessiz bir insanın kendine ayrı yok ya. Hayır zarar verir. Araştırmaz etmez. Hangi gün hangi saatte ne gelecek belli değil ondan. Tabii canım. Ama tir konuşan mesela gevezelik eden adamdan zarar gelmez. Yani şöyle diyeyim. Bir şey sorarsan- Konuşandan öte araştırmasını Araştırma, yapmak evet, isteyen, evet, bir şeyler evet, için evet. gerçekten acaba doğru mudur diye araştırmayı bilen insanlar gerçekten araştırıp da ikna olduğu zaman senin peşini bırakmaz. Ya biri biter hemen ikinci soru Herkes bu böyledir. ikna olana kadar, Sen doğru mu? bezersin oturur. Araştırıcı gibi Tabii, tabii. oradan zarar gelmez. Ama sessiz bir adam aynı Sessiz demek nedir biliyor musun? Karşımdaki ne derse ben sana inanıyorum. Önemli değil benim bir de için. mesela yılanı gözünler mesela. Yılan gibi saplar o sessiz. Ama sen devamlı konuşan, araştırıcı olan adamdan zarar gelmez. Ben onu diyorum. O yüzden beni yanlış anlama. Hani anladın mı? Yok. Ben şimdi sana ne dedim? Keşke ben orada olsaydım da ben- kendim kilit taksaydım bir tane. Onda anahtar olup olmayacak Yok. şüphesi olmayan. Bak şimdi o ben dediğim orası doğru. Ben elim bile gittim, gözüm bile gördüm. Böyle. Ben sana inanıyorum. Ben sana yalan diyorsun Ya demedim abi, inanmak yanlış şart değil. anlama. Ben Hayır inanmam ben için sana demiyorum. bak sana şahsi olarak sana kişiliğine konuştuğun laflara ben inanıyorum. Sana yanlış anlama ben sana yalan diyorsun demiyorum ama karşı taraf seni bu şekilde kandırmış olabilir diyor. Yok be ya öyle yok. Anladın mı? Ya kandırılacak adam var. Hem benim yakınım hem de bazı şeyler var. Neler de söyledim sana. O mesela değilmez. Sen mesela gidip da öyle bir şey olsa. Tabii. Yok ben Ama- hani bir işte Ama- kendim görmediğim için herhalde şüphe ediyorum ya. Ben şimdi o konulara inanıyorum. Yani hocalara böyle inanma şeyim. Ben önceden hocalara falan şimdiki gençlik zaten inanmıyor hiçbir şeye de. Ben inanmıyordum ama inandım yani. Mesela bak benim bir arkadaşım var. Ben sana bir şey anlatacağım. Benim arkadaşım var. Bu İmam Hatip'ten okumuş. O İmam Hatip mezunu. Aynı zamanda hafız çocuk. Dindar. Yani gerçekten dürüst bir çocuk. Yani Allah'ını seven, Allah'ını bilen böyle dindar bir çocuk. Nerede? Benim çocukluk arkadaşım. Yani beraber okula gittik. Aynı farklı okullar ama
çocuk arkadaşım. Anlatıyor böyle, ben o işlerden biraz korkardım yani küçükken, hani bu cin min olaylarına falan. Çünkü farklı şeyler yani, ben tiksinirdim yani, korkardım, ürkerdim. O diyor ki bazen çarpılmış insanlar getiriyorlardı bize diyor. Hoca bizleri alıyordu diyor, böyle bir şey yapıyorduk, daire yapıyorduk diyor. O hasta çarpılmış kişi ortamızda oluyordu diyor. Tamam. Okuyorduk diyor. Tamam. Farklı şeyler okunuyordu diyor. Gözümüzün önünde diyor. O zaten getirdikleri zaman diyor, hani beyinsel olarak o kadar hücrelerine işlemiş ki diyor. Çocuk aklı bile olmuyordu onda diyor. Yani bildiğin küçük bebek olur ya, o bebek aklında geliyor oraya diyor. Koskocaman adam. Ne yaptığını bilmiyorum. Okudukça tabii çarpılmış da, okudukça diyor gözümüzün önünde diyor, sanki çocuk büyüyormuş gibi beyin gelişiyor ya, böyle mantıklaşıyor, konuşmaya başlıyor. Aynı onun gibi gelişmeyi görüyorduk ve iyileştiriyorduk diyor Tamam, birkaç doğru, seansta doğru. bunu. Yani ben buna inanmıyor değilim, Tamam, inanıyorum ya ama o kadar da bazı insan inan- faktörü olan Tabii, şeylere tabii, ben inanasım gelmiyor yani. Ya bazı şeylere gerçi inanmasın. Hem mantığı hem bilmem şu bu. He. Yani Bazı şeylerde mantık yetmez. olmuyor, işlemez zaten de, ama Evet. yani diyelim ki insan bir şey yapacak bir durum varsa kesin o yapmıştır diye şüphe olmaya başlıyorum, ama insanın müdahale edemeyeceği konulara ben inanırım yani. Onlara şeyim yok. Benim insanlara inancım yok abi. O Öyle öyle söyleyeyim de sana. öyle. Sen şimdi Başka bir şey değil birisi bir şey söyledi diye hemen inanacaksın ama aslında insanlıkta, Müslümanlıkta bir adam mesela eskilerimiz, ben babamı anlatayım. O zamanın dönemlerinde bir şey dedi mi, birisi geldi bir şey sordu mu, bir şey dedi mi, ne derse doğrudur. Ne derse doğrudur. Şimdi bir söz veriyor, o söz yerine gelecek o saatte. Ama şimdikiler senet veriyor, çek veriyor, herhangi bir şey oluyor. Yine fayda Hepsi yok. yalan, hepsi yalan. Yine fayda yok, yine yalan. Vallahi hepsi şey, başın belaya giriyor. Hem bakıyorsun adama, sana senet veriyor, çek veriyor adam. Çek sahte çıkıyor, bilmem şey oluyor, 50 yere satılmış vesaire. Seni dolandırmaktan başka bir şey yok. Ama eski insanlar söz veriyor, şu gün bu iş olacak, olay bitti. Oldu Onu yani. diyorum işte, eski insanlar her Şimdi zaman öyle ya. güçlü insanlar. Ya Her güçlü yönde ve temiz güçlü insanlar, temiz Evet, insan. evet. Şimdi insanlar her gevezeliği düşünen insanlar ya. Adam nasıl yaşayayım da hiç haramın, hiçbir şeyin şeyi değil. Eline bir şey gelsin, maddi ve manevi neyse hiç kaçırmaz. Akşam eve sağ geldim olay biter. Evet. Ama yani biraz da insanlık geriledi yani. Yani gitti de zaten öyle olacak. Çünkü şimdiden sonra gelen nesilden ne olur? Hem etraf çakar her taraf, hem de o nesil orada büyüyecek. Bir şey yok ki. Tamam. Lafını kestim de, şimdi nasipse gittiğimiz zaman araştırmalarda herhangi bir şey bulursak, nasipse inşallah bir şey bulursak. Nasipse diye bir şey yok. Oralarda Nasip, var, nasipse. arayacaksın. Nasip. Arayacağız tabii de, her Tabii. şey nasip kısmet Ya abi, öyle nasip deme. mi? Tabii Ha, nasiple tabii. şimdi diyelim ki nasipse bir şey bulduk. Ha. Bunları çekimini adam gibi yapıp arkadaşlarla da paylaşıp gidip gereken yere teslim edeceğiz abi. Zaten öyle olacak. Yani Tamam. zaten büyük bir şey, büyük bir Çekimini şey. yapacağım. Tamam. Niye biliyor musun? Gideceği yere teslim edeceğim için benim bir korkum olmayacak. Çekimini yapacağım. Yaptığım şeyin teslimini de gidip yapacağım. Ya teslimini orada tam böyle garantiye aldın mı resmi kanala gidersin böyle. Yok yani bizim kendi yapacağımız bir yüzeysel bir şey O olursa ayrı canım. onu yapacağım. Çekimini yapıp arkadaşlarla paylaşacağım. Açık açık, ama neyse yani. Evet, tabii. Paylaşacağım. Hem onu bulduğumuz şeyin o olduğunu da delil olsun diye çekim yapmış olacağım. O çekim yaptığım nesnenin de gidip teslimatını yapacağız. Teslimatını yapacağımız için gereken yerlere korkumuz yok. Olmaz. Ya keşke Anladın biz bulalım da teslimat tabii Arkadaşlar yapacaksın. dediğim Ya. gibi inşallah paylaşımını da yapacağız. Bulma anının ne olduğunu açacağız, şey yapacağız inşallah. İnşallah bir şey buluruz. Gidip teslimatını da yerine yapacağımız için bir sıkıntımız olmayacak arkadaşlar inşallah. Yani biz öyle, Elbet devlet de elbet bizi görür yani. biz hani öyle bir gapsın herhangi bir hak etmediğimizin peşinde değiliz. Evet. Bazı insan her dalda çalışmak yani sonuçta yaşamak lazım. Yani bir şeyin peşindedir her insan. Yani herkes bir işin peşinde değil ama bu öyledir. Kısmet olursa her şey nasiptir. Burada da çalıştın, değişik işte de çalışsan kısmeti nasibi verecek Allah'dır yani. Doğru. O vermezse sen çalış da çalış. Öyle hiçbir şey yok. öyle. Onun için diyorum, her şey nasip kısmet. Nasip Yani tabii. tabii ki sen uğraşmanı, hani şeyini O ayrı, yapacaksın. her yerde Emeğini uğraşacaksın. vereceksin de. Evet. her şey Çalış nasip diyor da kısmet. çalış vereyim Evet. diyor. Doğru yolda daha çok vereyim diyor. Doğru Öyle, yol daha çok vereyim diyor. Ama adam mesela hep harama gidiyor. Ona da veriyor haram olarak ama o
kendi olsa bile geri kalandan o çıkıyor yani. En kritik, en güzel yerin zamanda o insanların içinden bir şey Valla yapıyor. o kadar tanıdığım var ki haram yiyip de böyle hiç Allah'la işi olmayan o kadar Da bir tanıdığım şey var. olmamış mı diyorsun? Yok yok. He, olmamış ama şöyle o kadar da güzel yaşıyor ki bu dünyada. Yani şöyle benim gördüğüm tabii. İçsel olarak bilemem. Para, mülk, para, Sen o kadar insanlar var ki sen bildiğin sade var gibi ya, değil. sen sade onun Ben gördüğümü söylüyorum. yok. O Ahireti yok onun, tamam onu yok biliyorum o ama tamam. Sen öyle dünyada da o kadar güzel güzel yaşıyor yaşarken ki. sade görmüşsün. Kötü şeylerini gördüğün yok yani. Aile içinde bakma. Belki eli ayağı dönmüş, en sevdiğine vurmuş. O ayrı. Orada Ben duruyor. dışarıdan gördüğümü Ha, diyorum zaten dışarıdan sana. gördüğün Dışarıdan öyle. gördüğüm öyle. Sen hep iyi tarafını düşünüyorsun. Yani o gördüğünü düşünüyorsun. Öyle. Yani Onlar sonuçta gidip onların içine girecek halim yok yok zaten yok. de. Hani dışarıdan O gördüğümü gibi diyorum. şeyler saç Mal, mülk, para havalarda uçuşuyor yani. o şimdi Bazılarına yarıyor, bazılarına yaramıyor. o zihniyeti taşıyan insan evde öyle bir şey olsa bile çünkü onun inancı herhangi hiçbir şeysi yok ya o ona göre yaşamaya devam ediyor. Doğru doğru. Tamam mı? Onu düşünme evde Ne diyor? Bu sefer yakaladım sizi diyor. Eyvallah abi hoş geldin. Bu sefer yakaladım dostlar. Geceniz güzel hayırlı olsun demiş. Cümleten selamlar. Aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Ya şimdi sen yeni geldiğin için sana da açıklama yapayım madem. Yörükan kardeşim bu Yusuf abi biliyorsun bayağıdan beri burada yok. İstanbul'a geldi. Ben de İstanbul'dayım. Bugün görüştük. Hani bir yayın yapalım dedik. Cumartesi pazarda inşallah beraber Mahmut kardeşimiz var. O da İstanbul'da. O da tanışmak istiyordu Yusuf abiyle beraber. Hem toplanırız böyle bir yayın yaparız. Cumartesi pazar gece akşam yani müsait olduğumuz zamanlarda saat 8'den sonra 9'dan sonra yayın yapacağız inşallah bilgin olsun. Buruk arkadaşımız da bu bizim arkadaşlarımızdan bir tanesi. Sağ olsun o da iyi bir insan. ne öyle? Nereli olduğunu unuttum. Sorun yok Unuttum. yani. Ama iyi bir Hani insan. biz adam seçmiyoruz da. Yok yok ben de onu diyorum. Yani O çalışıyor işten dolayı böyle yetişemiyor. tamam. He, o yüzden bu sefer yakaladım sizi diyor. Hep çünkü yakalayamıyor yayınlarda mayınlarda bizi. Evet arkadaşlar şimdi telefondan yani buraya Yusuf abinin evine geldim. Burada ekipmanım burada yok. Telefondan yayın yapıyorum. Telefondan yayın yaptığım için yazdıklarınızın çoğunu göremiyorum. Çünkü ekran küçük kayboluyorlar. Dokunsam yayın gidecek diye korkudan bir şey yapamıyoruz açıkçası. Bilgi almak isteyen arkadaşlarımız oluyor, bir şey oluyor. Arkadaşlar varsa hani herhangi bir şey sorunuz, bir şeyiniz e-mail adresimi biliyorsunuz zaten. Kanalın hakkında bölümüne girin. Orada e-mail adresim yazıyor. Oradan bana yazın. Ben elimden geldiğince geç de olsa yetişebildiğim zaman herkesin e-mailini cevaplandırmaya çalışacağım arkadaşlar. Öyle de yapıyorum. Hatta yorumlardan bile karşılıksız yorum kalmasın diye mutlaka bir cevap yazmışımdır arkadaşlar. Ben de insanım sonuçta. Kaçırmış olacağım olabilir. Hakkınızı helal edin. Dediğim gibi e-mailden bana yazın arkadaşlar. Ben mutlaka cevaplayacağım. Bilgi almak isteyen arkadaşlarımız olur. Burada yazdıklarını göremediğimiz arkadaşlarımız çok var. Tabii. Yani kasti yapılan bir şey yok arkadaşlar. Yok, Hakkınızı helal edin. kasti olur mu? He. Ben mutlaka cevap yazacağım. E-mailden yazın arkadaşlar. Cumartesi pazar günü de Mahmut kardeşimizi de çağıracağım. Beraber inşallah toplanacağız. Güzel bir muhabbet ederiz. Ne bileyim işte bilgi alışverişinde bulunuruz. Sorarsınız sorularınız varsa. Hem Yusuf abiyle de tanışmış olur kendisi. Güzel bir muhabbetimiz olur. O zaman bilgisayardan yapacağız gereken neyse. Her şey net açık olacak. Yazılarda görünür olur o zaman. Ben açığım size karşı. Hani şöyleyim böyleyim demiyorum. Telefondan şu an yayın yapıyorum arkadaşlar. O zaman öyle bir yayınımız olacak. O zaman istediğinizi sorabilirsiniz. Ben de gözükür olduğu için her şeyi anında cevaplama imkanı bulacağım arkadaşlar. Şimdi hakkınızı helal edin. Şimdilik bu şekilde olsun. Hani ben de ilk gün daha yeni dün önceki gün geldi değil mi? İki İki gün. gün oldu. Ben yeni gördüm kendisini. Konuştuk, dertleştik, halleştik. İşte bir şeyleri planladık, konuştuk inşallah. Yakında güzel bir şeyler olacak. Yayınımız da olacak yakında. Bir iki gün böyle cumartesi pazar günü yayın yapacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bazen gündüz açmak zorunda kalıyorum. Hani mesela bugün bir gündüz yayın açtık. O da planlarımız vardı. Ben gidecektim. Hani gitme dedi, kal dedi. Ben de ondan dolayı kaldım. Gündüz yayın yapınca da çoğu arkadaşlar çalışıyor. Onların hakkı geçiyor. Yetişemiyorlar mesela. Öyle bir durum oluştu ama ben de dedim hani işten çıkan olur, yetişebilen olur diye geceden tekrar yayın açmak için hani özellikle de çaba sarf ettim ki. Akşamki yayınınıza bakıyordum. Ben de teknenin yıllık bakımıyla uğraşıyorum. Balık sezonuna yetiştirmeye çalışıyorum. Karadeniz'den selamlar demiş. Ha Börkan balıkçılık yapıyor. Teknenin bakımı diyor. Çünkü sezon açıldı herhalde. Öyle bir şeyler var. İşin rast gitsin kardeşim. Rastgele diyeyim sana artık. Herkesin bir şekilde Tabii, hayat tabii. hayat şartları Ya işte. O herhalde bir herkes şekilde bazı tutunmak şeylerin zorunda. peşindedir dayı ya. Tabii. Hayat artık kolay değil demiyorum. Evet, Artık çok daha zor. Yaşamak Çok daha zor. Yaşamak Her şey çok yetmiyormuş gibi bir de bu hastalık çıktı.
Hiç her Artık şey birbirinin peşine doğru. he. Ondan sonra eyvallah cümlemizin demiş dostum. Eyvallah kardeşim. İnşallah her şey güzel olur. Eskisinden daha güzel olur. Hayat gerçekten zor diyorduk ama şimdi aşırı zor. Yani zorun zoru yani ne diyeyim diyecek bir laf bulamıyorum. Her şey daha da üstüne ekleniyor. Hayırlısı diyelim ya. Hayırlısı. Yani ne diyeyim. Yani televizyonlarda oralarda buralarda çıkıp böyle her şey güllük gülistanlık olarak gösteriyorlar ama aslında biz gerçekten o şekilde güllük gülistanlık olarak hissetmiyoruz. İnşallah her şey iyi olur diyeyim artık. Ne diyeyim yani. Bir şey desen suç demesen sen eziliyorsun. Ya ben anlamadım yani. Tabii ya, inşallah daha iyi olur her şey zamanla yani. Ya bu zaman da iyiydi de hani hastalık oldu, şu oldu, bu oldu. Her şey birbiri peşine karma karışık oldu. Yaşamak Öyle çok öyle zor. öyle. Bir aile 3-4 kişi Hani diyordum ya az önce lafını kestim de abi. Hani artık çocuk az yapmak istiyorlar. Hani sayı bir tane olduğunu evet, bize yeter evet. diyorlar. Hatta Tamam. evleniyorlar, ayrılıyorlar. İşte bu yüzden oluyor. Yani hayat öyle bir olmuş ki. Hani insanlarda da bir nevi artık suç yok. Şartlardan dolayı insanlar bu halde yani. Vallahi öyle adam düşünüyor ne yapsın yani doğrudur. İnşallah her şey Yani böyle düzelir. çünkü karamsarlık yapmıyoruz aslında. Olanı konuşuyoruz ama hani böyle konuşmaya gerek yok. İnşallah her şey güzel olur. Öyle diyelim. Tabii tabii. He. Ya Yani düzelir her şey. Bu bugüne bakma yani ya. Tamam biz öyle konuşuyoruz. Neymiş biraz yani o da şeye göre ortama göre mesela geçim şeyle herkes bir şeyin peşindedir ama evet. ha şimdi biraz açıldı mesela bazı şeyler. Yavaş yavaş açılır inşallah. Açılır inşallah açılır. Herkes biraz canlanır. Ha bu hastalık dolayısıyla ailece çok sıkıntılı yol. Adam eve bir ekmek getirecek durumda olmayan adam var ya. Kolay Var değil da ya. işte yokmuş Dağda öyle olsam söylüyorlar. bile, dağda olsam bile, ormanda yaşasam bile bu hastalığın oraya bile etkisi oldu yani. Tabii Her tabii. yere etkisi Tabii oldu tabii yani. tabii tabii. Bu köyde de hani o iyi yaşıyor Yok zannetmiyor. abi dünya Her değişti ya. yere, her Sistem yere. değişti, şartlar değişti, Yaylada nerede alışkanlıklar olursan değişti. ol, dağın içinde Her olsan şey bile değişti abi. bu hastalık her yere vurdu ama şimdi bakıyorum da eve bir tane iki tane az olsa bile ekmek getiriyorum başladı. Hoşuma gitti yani. Ben bu Benim bir dünya tanıdığım kendi akrabalarım, kardeşim, tanıdıklarım var ya esnaf ya neler çektiğini ben biliyorum. Ya işin tamam. içindeyim yani. Diyorlar ya işte şöyledir böyledir öyle yok böyle yok. Öyle yok yok var abi. İşte neler var ya. İnsanlar zorda yani. İnşallah düzelir ya ne yapalım yapacak bir şey yok. Güzel, güzel. Hayırlısı diyelim ya. Hayırlısı diyelim. Neyse biz bir şeyler buluruz belki de hani yardım edecek insanlara gücümüz olur biraz. Ya Biz de şimdi yardım ederiz o şekilde seviniriz yani. ya Ben var ya ne istiyorum biliyor musun? İnşallah Allah'tan bak şimdi de istiyorum. Allah'ım bana öyle bir güç versin ki tabi sağlık her şeyden önce bak. Sağlık demiyorum bile. Sağlık olmadan hiçbir şey olmaz. Öyle bir güç versin ki maddi güç diyorum bak. Maddi, parasal güç versin ki istediğim, içimin cız ettiği bir insana gerçekten istediğim gibi yardım edeyim ve o sevinci yaşayayım. O sevinç var ya en büyük sevinçtir ya. Bir insana iyilik yapıp onun mutluluğunu görüp de sevinmek var ya Allah herkese nasip etmez. Bak inşallah Allah bana nasip eder. İstediğime istediğim şekilde yardım edecek gücü versin. O sevinci bana yaşatsın. inşallah o He. dediğin güzel şey. Çünkü Bu mutluluk hiçbir zaman bir de yaşanmayacak bir bir de her mutluluk. şeyi Hiç görerek herkese yapıyorsun. tabii. Mesela bildiğin o tür, o zihniyette olan, o durumda olan insana veriyorsun. Herhalde ki sevinci seni yani daha güzelleştirecek. Bu sevinç var ya Ne gerçekten diyor? yaşamak istediğim bir sevinç Ne ve diyorsun? farklı bir duygu. Yani bunu yaşama imkanın yok. Bir insana, bir derde olan insana, gerçekten ihtiyacı olan bir insanın evlenmesine, yuvasına, yani hayatına katkı edebilip de onun gözünde o sevinci görecek imkan Allah sana versin var ya o sevinci yaşa var ya onun tadı bir şeyden yenmez ya. Tamam doğru diyorsun bir şey demiyorum. Yani ben yaşamak isterim bunu. Gerçekten Allah inşallah nasip eder ve sade bana değil. Bak Benim düşüncemde olan nice insanlara Allah bunu nasip etsin. tamam doğru. Şimdi mesela adam bir yere gitmiş çalışmış. Herkes zaten bir şey yapıp da zengin oluyor. Zengin derken hani durumu biraz daha güzelleşiyor diyelim. Adam zenginleşmiş, gelmiş mesela köye, bulunduğu yere. İşte milletin içinde tabii demin dediğim gibi hakiki bakılma insan da var. Kendi de biliyor. O Öyle adam öyle. da biliyor. Tam böyle müşkil durumda olan imdat arayan insan da var. O da biliyor kendi yanında. Diyor ki ben diyor
hacca müracaat ettim diye. Hacca da ya gülme ya. Hacca gideceğim diyor. Adam diyor ki niye gidiyorsun ki işte Aleyküm. orada mesela tövbe yapacağım şudur budur. Öteki de diyor ki öteki de Ali diyor kardeşim ki demiş. Lafını kestim abi da. Hayırlı geceler demiş. Hayırlı geceler dilerim. Allah emanet olun demiş Ali kardeşim. Ali kardeşim hakkını helal et. Herhangi bir sorun varsa e-mailden bana yaz. Hepsini cevaplayacağım kardeşim. Bilgin olsun. Selamünaleyküm. Yine bulmuşsunuz birbirinizi. Allah'ın muhabbetinizi artırsın demiş. Oto tamirden teknik bilgiler demiş. Sağ olasın kardeşim. Hoş geldin. Defineci öyle de sonra o kişi sana nankörlük yapınca intikam almak istiyorsun diyor. Sen de haklısın doğru kardeşim ama intikam bir şey çözmüyor. Allah herkese hak ettiğini veriyor zaten. Yeter ki gönlün için temiz olsun. intikam Senin bir şey yapmana gerek kalmıyor. çözmüyor. Ne oluyor? Doğru. Çözmüyor. Ben denedim çünkü bir şey çözmedi yani. Olan Hayır, bize oluyor. çözülmüyor. Denemeye değil. Hangisinden intikam alacaksın? O kadar nankör var ki abi bildiğin gibi değil ya. Nankör dünyada İyilik yapıyorsun, insanlar- iyilik bir tane yaptığın değil insan ki. sana nankörlük bir tane yapıyor. değil ki. Ha, hangisine intikam alacaksın yani? Tabii. O yüzden Allah'a bazı şeyleri bırakmak lazım. Evet sen lafını Adam kes. diyor ki Ha. ona ne zaman gidiyorsun diyor ki Hacca. işte, hacca. İşte ya işte böyle şeyim var şudur oraya gidip de artık daha normal bir insan olacağım. Yani Düzeleceğim. el uzunluğu yapmayacağım şudur budur ama mesela şimdi demin dedin ya öteki adam da diyor ki arkadaşım diyor sen de tanıyorsun diyor. Şimdi de burada diyor bak. Böyle bir üstüne bak diyor. Ben birkaç sene giyen elbise o veriyor bu veriyor. Aile durumu mağdur. İşi yok. Zekası mantığı yok ki bir yerde düzgün çalışsın. Bunu sen öyle gidecek paranı ona ver de hacca gitmiş gibi olursan ben inanıyorum. Evet ben buna inanıyorum. Ben camide de konuşacağım, her yerde konuşacağım. Evet. Adam o kadar nankör adam ki yok diyor ya ona vereceğim diyor da hani ben şey yapacağım diyor. Gitmeyeceğim diyor. Yok ona vereceğim de hani o ne anlayacak diyor. Ben gideyim tam yerine diyor. Gerekeni yapıp döneyim diyor. Bak şimdi adam öyle diyor. Bu sefer bu adam gidiyor. Şimdi bak bu gidiyor oraya. Hacca Hacca. orada bir yerde bir şey dedi ya. Bir yerde ilk namazlarını kılarken Allahu Ekber diye buraya getirdiği zaman o şu adam dedi ki bu bakılma sen de tanıyorsun komşundu falan Mağdur dedi ya. kişi. Mağdur. Onun hayali geliyor oraya. Kendi orada değil. Kendinin şeyi kabul etmiyor Allah. Hep ona dua ediyor. Yani o adam kılıyor. Hacca o gitti yani. Oradaki adam orada doğru mu? Orada. Allahu Ekber yatıyor. O adamın resmi hep gözünün yanında. Bak adam öyle dedi de o adam mağdur kaldı da gitti ya oraya. Yani hakiki inancı çok zayıf ya. Tamam mı? Öyle adam geliyor şimdi. Geri dönüyor da hacca geliyor. Evde diyor ki anne hanımı falan annesi falan diyor ki işte oğlum hoş geldin diye nasıl gitti falan şudur budur boynu asık duruyor. Konuşmuyor. Birkaç gün öyle duruyor. Ya ne oldu anlat şudur budur. Diyor ki anlatacağım. Çocuğa diyor ki git diyor da o adamın ismini bir şey diyeceğim ama o adamı buraya eve getirin diyor. O garip olan. Garip olanı. Getiriyor eve. Evin kapıda bekliyor. Kapıda bekliyor. Hemen onu kucakla eve getiriyor. Yedirip içiriyor. Elbise falan veriyor. Bilmem şudu veriyor. Para veriyor. Ama iş para işten veriyor. geçti. Ne diyor biliyor musun ona? Hemen diz çöküyor. Elini alıp öpüyor. Diyor ki ben hacca gittim diyor ama hacca sen gittin ben gitmedim. Beni Allah kabul etmedi diyor. Tamam mı? Hep senin hayallerinle uğraştım diyor. Hani demin dedin ya yani yanımda muhtaç Öyle, için öyle, bir öyle, başka yere yani onu Öyle. demek istedim. Aynen öyle. Hacca o gitti, o gitmedi yani. Anladım. Anladım. Bak şimdi. Ne demiş? Yusuf abiyle olan ilk maceranızdan beri takip ediyorum. O eski evin altında haritayı bulduğunuz macera gibisi yok diyor. Eski Güzel. ev- Evet. Zaten vesile o oldu seninle tanışmam. Tamam, 5 Kardeşim Allah razı olsun. Sağ olasın, var olasın. Beş Her sefer- zaman çok güzel videolar yapacağız inşallah. Sırası. Amaç sadece video paylaşmak değil arkadaşlar. Çoğu zaten beni bilir. Hani yalandan video olsun paylaşayım diye değil. Gerçekten ben hoşuma gittiği ne demiş?
iyilik yap, denize at, balık bilmezse Halik bilir demiş. Evet, Doğrudur kardeşim. doğru. Balık bilmezse Yaradan bilir anlamıdır onun. Doğrudur. Dediğim gibi inşallah güzel videolar yapacağız. Yani olayı olduğu gibi çekip paylaşacağım ki ben nasıl mutluysam, nasıl heyecanlanmışsam, nasıl korkmuşsam, nasıl şaşırmışsam o duyguları sizin de yaşamanız için gereken neyse yapacağız arkadaşlar. Elimden geldiğince ben videoları kesmeden çekmeye çalışıyorum. Bazen aksaklık oluyor, pil bitiyor, şarj bitiyor, bilmem ne oluyor, duruyor. Ama ben bunları izah ediyorum arkadaşlara. Benim de özellikle kesmeden yayınlamak için elimden gelen çabayı sarf ediyorum arkadaşlar. Zaten videolarda da görüyorsunuz. İnşallah demiş. İnşallah kardeşim, inşallah hepimizden Allah razı olsun. Düşüncenizden, niyetinizden zaten anlaşılıyor. İyi insanlarsınız. Allah gönlünüze göre versin arkadaşlar her şeyi. Hepimiz için diyorum. Ta Kanada'dan yazmış. Gurbetçi bir arkadaşımız. Ben gurbeti iyi bilirim. Allah senin de işlerini rast getirsin kardeşim. Kolay değil. Yani zaten imkan olsa Ben de çok gurbetçilik şey olsa yaptım. tabii Kolay burada değil. dururdu, gitmezdi. Demek ki bir Tabii. şartlardan dolayı gitmiş oraya. Ve Gurbetçinin bir Allah'ı var, başka kimsesi yok. öyle öyle. Öyle doğru yani. Kimse yerinden mutluyum diye gidip de Ya başka yere mümkün gitmez. değil herhalde. Kimse. O, Hayat o böyle. çile, o şeylik çekilir mi? ya? Evet, evet, evet. Ama ne yapacaksın işte? Hayat yaşamak zor bazı yerlere. Doğru. Ben de sevk gitmediğim neredeyse ülke kalmadı. Çok ülkelere gitmişim arkadaşlar. Hemen hemen her işte de çalışmışız. Biz de çok gezdik yani. Biliyorum gurbetçiliğin ne Kolay olduğunu. değil yani. Kolay değil biliyorum. Biliyorum. Ama işte hayat şartları bazen insanı hayat oradan oraya sürüklüyor. İnşallah işi Yapacak rast bir şey gelir. yok. İnşallah, inşallah. İleride hani o günleri de çektiği günleri de unuturacağız. İnşallah. Zor Yani hayat, ben hayat emin zor. yani ben emin ol abi. Burada hani ne demiş mesela çubuk kullanıyorsanız kullanımı hakkında video çekerseniz olabilir demiş. İnşallah kardeşim çubukla da hani arama yaptığımız videolarımız olacak inşallah. Çekeceğiz. İnşallah paylaşırız. Zaten burada beraberiz. Bildirimleri de açıksa paylaşılan videolardan hemen haberdar olursunuz zaten. Ben demek istediğim şey şu abi. Burada şu an abone dediğimiz o arkadaşlar var ya. Kelime olarak abonelerim diyorum ama hani bunlar robot değil. Karşımda benim gibi insanlar var. Bunlar bir aile. Benim arkadaşlarım, abim, kardeşim, kız kardeşim. Herhalde. Tabii. Yani biz Tabii. böyleyiz. Ben herkese böyle düşünüyorum. Düşünüyorum derken Ben zaten isterim öyle. ki tabii ben istiyorum ki imkan keşke olsa da desem ki örnek veriyorum şu gün şu saatte işte şurada orada bulunacağız. Toplanalım hem tanışmış oluruz. Normal işte yemek yeriz, tanışırız, halleşiriz, dertleşiriz. Yani yüz yüze demek istiyorum. İmkan olsa öyle yapmak isterim ama öyle bir imkan şu an gözükmüyor. İnşallah ileride imkanımız olursa tabii ki bu maddiyata çok dayanıyor. Yapmak isterim arkadaşlar. Hepinizle de tanışmak isterim şahsen. Hani benim açımdan bu şekilde ben düşünüyorum. Ben farklı niyette insanlar zaten burada anlaşılıyor. Onları engelleme bile engellemiyorum. Yani zaten kendi kendilerine ne olduklarını bildikleri için gidiyorlar. Yusuf Ağa'nın demiş sana söylediği yere nasipse ne zaman gideceksiniz dostum demiş. Abi şimdi ben İstanbul'dayım. Bu da arkadaş Yusuf abi de İstanbul'da. Buradaki işlerini bitirecek. Ben de kendim işlerime bakacağım. Toparlayabilirsek beraber gidersek gider gitmez o işlere bakacağız hemen. Çünkü ben sizden daha beter merak ediyorum. Siz oraya gitmeyeceksiniz. Benim gidip gitmemi size göstermemi bekliyorsunuz ama asıl olayı biz yaşayacağımız için, ben de yaşayacağım için sizden kat kat daha heyecanlıyım şahsen yani. Anladın mı? O doğru. Yani çünkü siz bu şekilde değilseniz benim nasıl bir heyecan içinde olduğumu anlarsınız zaten. Demeye gerek yok. Allah güzel Şimdi güzel yerler. onlar merak ediyor. Niçin merak ediyor? Şimdi bizim gibi bazı şeyler işin yani takibinindedir. Yani takip ederken bir şeylerin peşindedir. Açık Tabii. söyleyeyim. Yani yaşamdır yani sonuçta şey ama bizim Karadeniz'in şimdi içinde Karadeniz'de varsa bilmeyen var, Var, şimdi. var, var. Öyle insan var ki bizim Karadeniz'in engebeli arazisini bir görsem adam kaybolur. Ebedi daha gitmez o. Öyle yer var ya. Ama ne kadar güzel doğamız var. Güzel ayrı, bize güzel. Biz Hani- ona uygunuz, ayak uyduruyoruz ama onlar orada zaten yürüme şansları yok bunlar. Öyle öyle. Vallahi. Çoğu zaten gezemez. ben olduğunu Alışkın diyorum. değil. Tabii. Bir şey anlatacağım sana. Bir kere oradaydım. O tesadüf o anda oradaydım. Karadeniz'deydim ve çay sezonuydu arkadaşlar. Çay. Çay işçileri var çay toplamak için. İşçi geliyordu o zaman. Hatta sana da belki bir anlatmış mıydım bilmiyorum. Çay işçileri geliyor. Ben de o zaman merkezdeydim, çarşıdayım. Aynı arabada bulunduk işçilerle. İşçiler de Antalya'dan oradan buradan gelen Türkler.
Antalyalı ne anlar çay toplamaktan da gelmiş dağın başına Yok çıkıyor. Ama be. nasılsa geliyor işte. Sana kolay sanıyor Ya. işleri. Bir de hiç görmemiş o doğayı. Tamam. Çocuk ne diyor biliyor musun yanımda? Konuşuyorlar şimdi işçiler. Baksana diyor uçurumlardan geçiyoruz ki aşağısı gözükmüyor. Vadi alabildiğince yemyeşil, zirve böyle. Mükemmel bir görüntü. Geçiyoruz aşağı bakmaktan korkuyorlar. Diyor ki ya nasıl yer abi diyor. Yanındakine konuşuyor. Nasıl yer? Aynı King Kong filmi vardı ya diyor. O vadilere benziyor. Kendimi orada hissettim diyor mesela. Ben de içimden düşünüyorum ya bu adam böyle yerlere geldiği yok. Bu engebeli yerlere nasıl gezip de çay toplayacak? Zor geziyor. Düşer aşağı kayboldu Tabii zaten. kayboldu. Zaten gitmiş o. Ben ona da dedim. Kardeşim sen nereden geldin işte? Abi dedi ben bilmem ne işçisiyim dedi de işte sezonluk çay Boşta işçisi kaldım, ha, boşta geldim kaldım, dedi. evet. Sen yapamazsın ki kardeşim dedim. Niye yapamıyorum abi dedi ya. Herkes topluyor. İyi dedim kardeşim topla. Ben de onun gittiği yani o çay toplayacağı kişinin yanında bir yerdeyim. Yani bir görüyorum böyle. Gittiler. 2 saat sürmedi. Bir baktım ki çantalarını almışlar yoldan gidiyorlar o 2 kişi. Öyle kolay Nereye değil. gidiyorsunuz arkadaşlar dedim. Abi yok abi dedi ya burası bize göre değil dedi ya. Niye dedim abi? Yok biz böyle bilmiyorduk dedi yani. Ben burada gezemem dedi. Ben sana ne dedim dedi. Doğru dedi yani. Doğru dedi. Yani herkesin yapacağı bir iş değil. Hayır, Karadeniz insanı orada doğup orada büyüyenlerin haricinde bizim tabiatı, doğayı gezecek olan adamı ben O tanımam. iklim engebeli arazi şartları bir tarafa yağmuru, karı, soğuğu, oradaki o hava, o şey yani o iklim tamamen farklı bir iklim. Yani orada alışmayan insan orada anında pert olur yani. Hasta olur. Orada Ama gerçekten temiz, mükemmel doğası orada alışmış bir insan için fiziki olarak da zaten insanlar böyle çivi gibi ya bak sana bak 70 kilosun yani beni tutsam beni böyle şey yaparsın maşallah silkersin vücuttan yani. herhangi bir şikayetim yok. Kuvvetim de var. Ya onu diyorum. Yaya koşma, spor yaparım. 2 gün giderim, hiç oturmazdım. Arkamdan halen daha şeyimdi yani. Yani köyde de konuşuyorum, birkaç tane genç var. Ben onda gideceğim, siz arkamdan beni takip edin. Gidemezsem o zaman. Zaten sen hani bir yerlere gidiyoruz ya. Zaten sen hep önden Ben- ikide bir dur diyoruz da sana. Hani Ben- nasıl gittiğini o engebeli Ben arazileri bir saat, görüyoruz. bir saat yavaş giderim. Kendimi biraz sindirmek için. Oradan sonra benim onun daha dur demez yani. Tamam mı? Onlar şimdi arkamdan Gördüm gelenler seni gördüm. su içiyor bilmem şu yoruluyor yüzünü yıkıyor arkamdan geliyor. Ulan su içersen su vurursan yüzüne senin yol değişim bitti yani. Kovaya düştüm. Ben Ben öyle bile, değilim. ben bile derede duruyorduk, dinleniyorduk da su aynı biz de yapıyorduk yani. Sen Şimdi öyle- bana mı diyorsun anlamadım Yok ama. yok o sen ne yapıyorsun? Fazla güneş idi. Evet. İsilmiştir o açıdan yaptım. Ben anladım. Anladım. Yani Ama o hatırladın mı derede gidiyorduk bir yere de bir videomuz vardı da orada bir bitkiler toplanıyor ya böyle biz dereotu diyoruz yani dereotu tarzı ama dereotu değildi farklı bir tadı vardı. Orada hamsi yapmıştın böyle onun Türkçesi Seni- godim. böyle neyse soğan Nasıl? muğan getirmiştik orada hani yumurta salatalık O salata vitamin taşın ya. üstünde derenin içinde hem yemek yedik hem de derenin suyu içtik Ben ya de- şeker gibi vallahi o var ya unutamıyorum abi. Su pürül pürül akıyor orada. Vadinin ortasında, ormanın tam ortasında, taşın üstünde, suyun içinde Ayı yemek yiyor. lafını unutma abi lafını unutma. Ayı falan saldırsa yazık olur diyor defineci kardeşimiz. Börü Kağan da demiş ki askerlik komando 40 yıllık avcı ve dalgıcım diyor bak. Askerlik komando yaptım diyor. 40 yıllık avcı diyor ve dalgıcım diyor. Dalgıçlık yapıyorum diyor. Üstelik Karadenizliyim diyor. Herhalde ben gezerdim sizinle diyor. Tamam mesela. Tamam sen O gezersin. en az burada. öyle düşündüyse bile de gezer. Suyunuzu diyor azığınızı taşırdım dostlarım diyor. Biz kendimiz taşıyoruz. Sen yeter ki gel kardeşim. Sıkıntı o yok. doğru ya. Senin varlığın yeter. Herkes Sana o eziyeti He, vermeyiz. sana Evet. eziyet he. Orası gerçekten yani benim inşallah işlerimizi toparlarız gideriz. İmkanım olsun var ya yeminle Karadeniz'den bir yere gitmem ya. Çıkarım da böyle bir kulübe. Şimdi bak, durum iyi olsa, yani ne demek istediğim, Karadeniz'den yani bu kadar güzel şehirlerimiz var. Ben hiç istemem. Karadeniz'in yaylaları var ya. Mesela Radyasyondan uzak. Köyde Mübreden, hastası. şeyden uzak. Çık o dediğim yerlere, zirvelere çık. Otları var ya, hep ilaç. Suyu süper ilaç. Bir şey diyeceğim Havası abi. güzel. Ha, bir abi vardı orada senin orada geldiğimiz zaman İlkay abi. Ha.
O bana bir yer demişti. Senin için orada biliyor demişti. Böyle bir devamlı kar olduğu bir yer var. Onun dibinde her zaman belirli bir zamanda yabani sarımsak büyürmüş. Karın Evet, dibinde. evet. Karın dibinde. Tamam. Karı açıyoruz diyor. Üstümüz kar kaplı diyor ama 2-3 metre kar var diyor. Tamam. Ve belirli bir bölge var. Oraya kadar gidiyoruz diyor. O karın altında yetişen sarımsak var diyor. Tamam. Sarımsağı koparıyorum diyor. Normalde sarımsağı yediğin zaman böyle bir kokar ya. Onu koparıyorsun diyor. Yanında duramazsın kokudan. O kadar yani kendi yabani sarımsak ilaç diyor. İlaç. Bunun bir yeri var. Sadece ben biliyorum diyor. Bir de senin için o biliyor diyor. Gidiyoruz diyor. Onun zamanında o kar böyle uyuyoruz diyor. Giriyoruz tünel gibi içine diyor. Zirvede ama zirvede yaylada. Orada nasıl? Şimdi şöyle bir şey. Sarımsak deyince bunlar şimdi Normal sarımsak. onlar bilmezler çoğusu. Karadeniz'de olan bilmezsin çünkü onu Zaten kimse çoğu orada bilmiyor ki zaten. Sen biliyorsun o biliyor. bilmiyor. Sarımsak deyince normal hani bostanlarda hani yapılan sarımsağı Ne demiş biliyor. Ahmet kardeşimiz? Keşifte ayı domuz saldırısıyla karşılaştınız mı abiler demiş. Keşif yaparken ayıyla domuz saldırısıyla karşılaştınız mı demiş. Kardeşim şöyle söyleyeyim sana. Hani ben uzaktan gördüm. Uzaktan böyle uzaktan yavrulu ayı gördüm. Domuz zaten görüyoruz. Ama yakına böyle gelecek gibi olsa zaten ben orada düşmüş ya ölmüştüm korkudan ya bayılmıştım. Ben yalanım yok. Ben oradan nasıl kaçacağım? Onlar öyle bir koşması var ki o engebeli arazilerde zaten oralar onların. Ya Biz da- insanız. Biz daha- düz yolda kaçamıyoruz. Dağın ormanın sorumlusu Uzaktan tabii. onlardı. Ondan sonra tüfek mufek ses yaptık kaçsınlar diye o şekilde. Ama yakından böyle saldırıyla karşılaşma. Saldırıyla karşılaşmış olsaydık şu an ben burada olmazdım kesin. Bu kesin yani. Bir şey daha yazdı arkadaş. Sen lafını unuttun bu arada herhalde. Tedbirli gezin diyor. Tedbirli geziyor zaten de yapacak bir şey yok yani. O da sonuçta onun da aklı var. Kendince bir aklı var. Niye orada olduğumuzu zaten bizi uzaktan gördüğü zaman o da kendi tedbirini alıyor, uzaklaşıyor. Ha ne olur karşı karşıya birden birbirimizi görmeden denk gelirsek zaten benim bittiğim andır zaten. Bir pençelik işimiz var ya. Nedir ya? Şimdi ay öyle karşı karşıya geldin mi diyor. Hiç geldiniz mi saldırı oldu mu böyle diyor da. Tabii senin yaşadığın şeyler farklı. Ben kendimin açısından Başka. dedim de. Ha. Ben ay öyle şöyle yani bu işlerle ilgili değil de hani bir arkadaşıyla giderken ben de peşine arkadaş aldı gittik. Ormana bayağı ince bir yol böyle ormanın içinde. Zor geçiyorsun böyle. Ağaçlı, karanlık ya. Öyle yer var ki elektrikle böyle önümüzü ışık ediyoruz, geçiyoruz gündüz iken yani. Hı hı. O kadar karanlık yani ters yer böyle, vadelerin içi böyle. Öyle giderken ayı şöyle gördüm. Böyle bir viraj vardı. Yani ormanın içinde böyle gittik tek yol, ince yol. Dönerken tam böyle ben arkadaydım, o ondaydı. Hemen yani ayıyla biz beraber çatıştık yani. Hemen ha böyle şey yaptık. Ee, hemen çok diyor. Şey, ondaki Arkadaşım arkadaşım çoktu yani. nasıl çoktu ya? Yani çömeldi yer yani şey. Namaz kılıyormuş gibi. Yok çömeldi yani. Oturdu. Oturdu. Ha. O oturunca ben de oturdum da. Ben de Başka bir ne şey var? var. İstesen kaç. Yok hayır ben hemen şeyimi atladım da. Ben çok Sen çömebilirsin de ne yapacaksın? Kaçacaksın kaçta? yok bir dakika. Ha. Yani burada bir şey var da hemen zekat açtı. Ha. Hani illa hani Korkudan zekan çalıştı. ya korku tabii korkuyor. Vallahi var ya böyle siyahili hafif böyle kahverengi karışık ayı ama çok büyük yani. Bir ton iki ton civarında var yani. Korkudan bayağı Ne diyor? Onun gözüm tatları gözüm- var ki bu ne ya? biliyorum abi. Aynen. Sadece tırnakları belki de şu kadar ya. Göz var. Adam bizim gözümüzün iki tanesi kadar bir tane. Öyle. Hemen şey yaptı. Ben çok önce o durdu orada. Zaten yol biraz daracık. Biz kumar ağacı diyoruz. Kumar ağaçları. Yani yani beyaz biliyorum. çiçek açar. Şimşire benzer ama Bayağı sağlam bir ağaçtır. Arı bal orada Evet, evet, taşır. Hersinden biz çoktuk ya. Hersinden yani o kadar şeye geldi Sinirinden. ki sinirinden yani. Sinirinden o ağacı kopardı. Çekti yani böyle kelebek gibi. Şöyle kökleri var. Hemen tuttu, salladı gitti. Öyle yani her şeyini, sinirini soğutmak için. Geçerken de o hemen ona ikimizin önüne tükürdü yani bize. Tükürdü, geçti tabii. Yanımızdan geçti. Aşağı gitti.
aşağıda sesler geliyor. Sinirinden taşları kaldırıp yuvarlatıyor aşağı. Niye Tok, size bir tok. şey yapmadı? Ben dedim ki ya niye çömeldin dedim ki babam anlatmıştı dedi ki dağda gezerken ayı falan görürsünüz hemen çömelin. Yani çömelen insana bir şey demiyor. Yani ne yapar? Geçerken tükürür. İcabinde bu sana da tükürebilir veya bir boş yere de tükürebilir. Geçer, her orada şeyini, sinirini aşağılarda ormanlardan alır. Bir şeyleri koparırsa Allah da şimdi bak dedi. Bak aşağı üstten baktık. Meyil aşağı büyük taşlara dayanıp atıyor öyle aşağı öyle gidiyor öyle ayırıyordum. Başka İyi çömelmişken başka bir şey yapmadı size. yok yapmadı o kadar şey değil. Vallahi İnsanın- iyi ayıya denk gelmişsiniz bak ben sana ya o söyleyeyim. şöyle o bir pençe vursa var Şu ya. an seni burada yoktu. Benim arkadaşım Şem vardı. Yani petek diyoruz karakovan. Karakovanı kanatla şeye çıkarıyorsun biliyorsun. Karakovan Gürgen. ağaçları, he. Ağaçlar ama gürgen çok Biliyorum, kalın. biliyorum. Çok Dalların kalın. arasına koyuyorlar. Tabii. Orada işlemini yapıp orada oturtuyor öyle. Bu gidiyor tabii bal zamanında. Ormanda usti görünmüyor ki. Ağacın altına gideceksen yukarı bakarsan görürsen. Yani sen şey yaptın. Olan bu ağacın altına geliyor. Usta bakıyor ki peteği birisi kapısını açmış. Lafını unutma abi. Naçizane tecrübeden söylüyorum diyor. Avcı olarak başkasının yaraladığı domuzun önünde kalırsan Doğrudur. veya üstüne gelen domuzu Doğrudur. yaralarsan diyor Doğru, sana doğru, dalar diyor. doğrudur. Ayının hışmına uğramadım diyor. Domuz konusunda bilgi vermiş. Aynı Yok zamanda avcı. doğrudur. Yaralı şeye Domuz. ayı ne olursa olsun yaralı Zaten artık yanaşırsan acizanedir. Hani o zaten yaralanmış. işi bitmiş tam yığmış böyle. Bütün sinirini senden çıkartır. alır. Tabii Öyle tabii. alır. Yapacak o mecbur kendini koruyacak tamam artık ya. bir şekilde. O zaten o duruma gelmiş. Ne demiş? Yusuf abinin dere kenarında fenalaşması olayı çok şaşırtıcıydı. Horoz olayından sonra olması daha da enteresandı. Bu konuya değinebilir misiniz lütfen demiş. Bağımsız 13 kardeşim hoş geldin. Yusuf abinin orada bayılma sebebi aslında kendinin o anki dalgınlığından oldu bence. Çünkü neden? Her bulduğu bir şeyi kokluyor. Yani ben orada da O hatta şey var ya. hatta ben orada da diyebilmişim sonradan o korkudan. Affedersiniz de her boku kokluyorsun demişim abi ben sana orada. Yok orada Diyebilmişim. öyle diyebildin ama Evet. o şey var ya onu biraz açtık ya. İşte abi Yıl- o zaman ben bile uyanamadım olaya. Yılların birikimi varmış. Orada bir gaz var. Tamam gaz Orada var da gaz tamam, var. O tamam. gazdan İşte etkileniyor. onu hiç düşünmedik bile. O heyecandan onu düşünmedik. Keşke hani acele etmeye gerek yok. Onun içindeki o şeyi gerçekten var ya o açtığımız halde birkaç gün Evet, durdu ya. Onun durduğu halde dökülen yere sonradan hani bakıyoruz. Onun kokusu hala üstünde. Çok berbat, Evet, acayip bir evet, kokusu evet. var. Yani böyle sanki çamaşır suyuyla Yani böyle yılların- kezzapın karışması gibi, barut Yılların kokusu gibi birikimi böyle orada acayip bir gaz şey. şekline gelmiş o maddeler içeride. Bence o zehir milleti zehirlesin diye koyulmamış. O bence onun içindeki nemi herhangi bir nem olursa bilmem ne olursa alsın içerideki nesnenin nem olmasın diye koruma amaçlı koyulmuş bir şeydi o. İçerideki malzeme. İçerideki malzeme. Zehir ya. olsaydı sen bitmiştin Ya yok zaten. zehir nerede bunu? O zaman da zehir nerede? Ha, orada Tamam. onun moksitini Tamam. sen şey yapabildin. Ondan dolayı öyle bir şey O, dengesizlik yaşadın. ona orada. koruyucu bir şey vardı işte. O da o. Yoksa Bir içindeki de orada o durumdasın. Bir de orada hiç yani paçalara şey yapmıyorsun. Şey sürmüyorsun yani böyle sanki hiçbir şey olmamış gibi. Ya. Orada baygın gibi duruyordun O ama. aslında sizin için korkmasındır diye yaptım. Ne korkmasın Ben da bayağı- yüzün rengin mengen Yok, soldu ya. ızdırap yani ben şeyi gördüm ben onun. Ama o bir şey değil. Ondan sonra bir şey kokladın mı abi? Devenin oradan sonra bir şeyi koklamadım vallahi. Ben açık diyeyim. Yani aklım hep o geliyor koklamadım. Parfüm falan sıkarken herhalde onu da koklamıyorsun. abi. Yok. Oy. Kokulardan uzak kalıyor. Ama biz gülüyoruz ama sen ucuz atlattın Ben bak. devenin Senin verilmiş o sadakan devenin varmış. kenarında Ciddi olsaydım, tam devenin yanında olsaydım, siz fark edene kadar ben oraya Düşmüştün. düşmüştüm. Doğru, En az doğru. 3 metre derinliği var suyun. İşte, Bir de akarsu böyle. Hiç kuvvetli bir su. Orada problem yaşardık ama biraz iyi de olduğum için hemen yana geçtim. Böyle iyi kafamı ben de sen orada yavaş yavaş böyle hani Ben böyle taşa- eline koyunca ben de sandım ki yolu oturduğu pozisyonda yoruldu. taş farkındayım burada. Taşa vurmayın Ben abi diye farkında değilim olayın. Ben şunu Tamam işte. sandım.
Sen hani oturduğun yerde rahatsız da yerleşiyorsun. Hani daha iyi otururken böyle yavaş yavaş. Ben baktım bu yere yatıyor. Ne Yok, oluyor dedim. bana hafif hafif oldu ya, hani tam gidene kadar diyeyim, Ben birden farkında düşene değilim. kadar, siz de farkında değilsiniz. O arada Hani birinci birden düşsem ben farkında olurum ama sen Tamam. öyle yapınca ben de sandım ki yerleşiyor yani. O normal oturuyor. Ayağı uyuştu falan. Bilincimi kaybetmeyeyim diye, yani kaybedene kadar dedim, yeri bulayım dedim de kafamı kurtarayım dedim. Ben bunu düşünerekten şey yaptım. Yok, direkt pat diye düşsem siz bilene kadar taşa kafamı vuracaktım, daha problem çıkacak. Mesela bir durum olsa göle götürmek de problem ya. Ya öyle abi. Yani ne yapacaksın orada? Bayağı müşkil bir duruma giriyor. Yani bulduğumuz şeyi mi taşıyalım, seni mi taşıyalım abi? Ya Şaka diyorum ayağımı sallama. yok, o kadar ağır değil. O ağır olmaz. Yani yine de hani değeri bayağı değerli oldu. Ya şöyle ya, horoz işimizi gördü. Horoz olmasa o Vallahi. kitaptan okudum onu. O horoz olmasa iş çözülmezdi. Asıl olayı anlatmadım ben arkadaşlar. Onu da anlatayım da tam olsun abi. Sen O bana şimdi horoz meselesini mi şey dur yapıyor? ne diyor bu kenarında? Aynen diyor. Koklayınca kötü olmuş diyor Yusuf Aga diyor Dorukhan. Şimdi bir şey anlatacağım Daha arkadaşlar. koklamadım oradan sonra. Şimdi bir şey anlatacağım arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman anlatmadım, şey yapmadım. Şimdi ben size anlatıyorum. Onu o pişirme olayını anlatacağım. Horozu pişirme olayını. Yani onu gerçekten ama doğrusunu anlat. Doğrusunu anlatacağım. Yani eksikse tamamlarsın. Ama güzel anlatacaksın, anlat yani. Ya o gerçekten çok Şimdi arkadaşlar bakın. yaşadığımız Tamam, bir şey. izin aldım anlatıyorum. Tamam, anlat. Şimdi o horozu kesti ya. O zamanlar da Ramazan abi. Yani siz de biliyorsunuz Ramazan'dayız o an. Yok, orada yerinde O da Ramazan'dı değil mi? Ramazan'dı da Ramazan'dı ya. Ramazan'dı da orada horozu kestiğimiz zaman oradan anlat başla. He. Neyse horozu orada kestik arkadaşlar. Yani atıyorduk da ben He, getirdim, he, anlat onları he. güzelce. Şimdi horozu kestik. Kestik. Ben dedim ki tamam yani bunu ne yapacağız? Horozu sonuçta kestik. Sonuçta bir şey için kullanıldı ve gömelim veya atalım. Hayvanlar yer dedim açık alanda. Hayvanlar geliyor. Bir de domuzu, momuzu, ayısı hepsi var. Bu dedi ki ya dedi zaten Ramazan dedi ben bunu pişirip yiyeceğim dedi. Parasını da vermiştik da biz de onu da bulduk. Ya her şey mantık da. Bir de parayla o kadar uğraşmış onu özellikle bir yerden getirtmiş. Çünkü siyah Ya, yani hiç herhalde. şeysiz. Para verdim ben buna dedi ya. Zaten Ramazan dedi açım zaten dedi. Gideceğim pişireceğim dedi. Yiyeceğim niye atayım ki dedi. Neyse dedim ya abi dedim. Seni de Hani çağıracaktım da. beni çağıracaktın da ben yemezdim. Pizza. Çarpılırım diye Yok, yemezdim. pizza abi. yedi ha. Şimdi tamam dedim abi al dedim. Neyse 2 gün oldu abi. 2 gün sonra konuşuyoruz horozu işte ne oldu falan filan. Dedi ki ya dedi ben horozu attım suya dedi. O sabah başladım pişirmeye dedi. Attım suya dedi. 4 soba dolusu odun yaktım pişmedi dedi. Çatalı batırıyorum batmıyor dedi. Diş atıyorum dedi dişim geçmiyor dedi. Bu ne biçim bu horoz diyor ya. Kurşun atsan eşlemez diyor. Uğraşmış. 5-6 dolu soba odun yakmış. Hala pişmemiş. O akşam da onu güya onu yiyecektim diyor hani şeyde Yok, iftarda. yok, başka yemek de yapmadım. He, yapmadın. Sift onu Yemek için tam pişir. saat, yani iftar İftar. saatine yakın artık 4-5 saat pişirdim onu. Yani tam şey olsun diye. Ya şimdi suyu falan getirdim, her şeyi şey yaptım, iftar açacağım. Başka bir yemekte şey yapmadım. Ulan var ya. Olan doktum şeye, artık soğusun da hani biraz sıcaklığı gitsin da yanmayın, güzel hani yerim diye anlamında balkona koydum öyle. Artık ezan okunmaya başladı. Dedim ki şimdi ilk önce bir su içeyim. He. Suyu içtim, bozdum şeyimi, orucumu. Getirdim onu. Ya ben nazik, yani orada hani nazik olarak Pişmiş. yok, çatal ile yiyeyim dedim hani. O Şey 5-6 olsun saat diye. pişirdin herhalde. Pişirdin. Ulan çatal girmiyor da dedim ulan ki Laz usulü yiyeyim dedim, tuttum böyle. Dişim vallahi daha dişim kıyıldı. Bir tane iz olmadı dişimde. Yani yumuşak yeri yok ya. Uç ayda pişirsem aynıdır. Oradan getirdim balkonu salladım aşağı. Köpek vardı. Köpeğe çağırdım dedim orada da istediğim dedim git onu Ona ye. nasipmiş. Ona nasip. Ya var ya orada. güle güle öldüm. O günden beri her aklıma geldiği zaman böyle gülüyorum. Şimdi ama niye öyle olmuştur ya? Ya Yani sen onu demiri içine koysan akşama kadar pişirsen o- demirde de bir o yumuşama horoz, olur o yani. horoz var ya, cins horozuydu yani. O basit horoz değil yani. Onun için eti sert olan horoz. Ne biçim bir şey ya. Ya öyle. O sade Yani- doğuşmak için, bir de otmaya için yani. Sesinden sebep alınmış bir horoz. Yani Onun yanında var ne- ya, tavukları alamazsın.
Hemen kafana konu. Öyle bir horoz oluyor. Sana ne kar kaldı orada biliyor musun? Ne? 5-6 dolu soba yakıp ısınman kar kaldı abi. Abi, zaten evde duramadım ki ya. Kapıları hepsini açtım hava gelsin diye yanıyorum ya valla. Dersten fırındayım yani. Ekmek çıkaracağım neredeyse. Öyle duruma kaldım ya gerçekten. Bir sayede seni de çağıracaktım. Baktım ben de aç kaldım. Yeniden yemek hazırladım. Başka şeyler onu yedim yani. Ay ay. Ya Oy vallahi ilk Allah kez be. başıma geldi ya. Hani bize diyor altın yok mu diyor. Yamaha MT-09 hayırlı olsun. Bana da bir MT-25 bana da bir MT-25 parası var mı abi diyor da. Şu an olunca sus ama olunca sus. Oy. Ya o gerçekten o şey Evet. hani Güzel bir şeyler bulursak sus. Böyle birkaç kişiye bir zekatını vereceğiz yani gönlümüzden bir şeyler koparsa burada şey yapacağız yani. ha, şey mi diyor? He. Ya herhalde Ha. canım yani hoş. Teşki bize Allah versin ya. Sonra- Demin dedim ya bahsettim ya bilmiyorum izlediniz mi? Yeter ki elimizde olsun Şimdi- birilerine yardım edecek gücü şimdi- Allah bize versin. O sevinci. diyor biz onlar için Öyle öyle biz abi. aileyiz. İnşallah abi Ama demiş. şimdi onların içinde yani Modeli yükseltme. Bak Mete 7 dedim. Modeli yükseltme. bir de hani şimdi hem öyle diyor, sen de öyle cevap verdin. Hem de diyor ki ya Çekiliş bunlar- olsa pointör iyi olur abi diyor. İnşallah onları yapacağız kardeşim. İnşallah. yani öyle bir şey bulsalar bizi görmezler diye veya ihtiyaç olan insanları görmezler anlamında düşünenler olabilir. Olabilir. Biz aslında öyle değiliz yani. Aha. Yok düşünmene gerek yok. Mete 7 daha güzel. Onun görünümü yeter. İnşallah abi inşallah bir şeyler olur da. Ya var ya o senin o şeylerini hatırlıyorum. Şimdi çekime yansımıyor biliyor musun? Çekilmemiş kimse bilmiyor. Ben biliyorum. Bazen aklıma geliyor tek başıma kendim gülüyorum ya. Her tavuk gördüğün zaman aklıma sen geliyorsun. Horoz. Abi demiş. Abi demiş yeni araştırmalar ne zaman geliyor? Amin demiş. Yeni araştırmalar yakında gelecek inşallah arkadaşlar. Hani burada İstanbul'dayız. İstanbul'un tabii şey var ama merkezi yer olduğu için bir şey yapamıyorsun. Hiçbir yere kıpırdayamıyorsun. Bir şey olunca hemen göz önündesin. Karadeniz bölgesine gireceğiz. Güzel yerler var. O zaman şey yapacağız. Şimdilik arkadaşlar bayağı geç oldu. Yusuf abinin evindeyiz zaten. Yusuf abi de uykusu geldi. Ben zaten 2 gün uyumamışım ya. Ha öyle mi? Abi 2 gün uyku yok bende. Şey yapalım. Yayını kapatalım abi o zaman. Akşam misafirler vardı. Oradan sonra konuştuk şu bu. Sabah oluyordu yani. Ben zaten bir yere gittim. Gene yok. Yani uykusuzluk tamam da. Yani uykusuz demekle darlan doğmaz anlamında demiyorum yani. Hayırlı geceler. Kardeşim cumartesi pazar akşamı gece saat 8'den sonra 9 gibi yayınlarımız olacak yine inşallah. Mahmut kardeşimiz de gelecek bir arkadaş daha var. Ona videolardan tanırsınız beraber. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hayırlı geceleriniz olsun arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Destekleriniz için, düşünceleriniz için, iyi niyetleriniz için. Görüşmek üzere diyorum tekrar. Önümüzdeki cumartesi pazarda inşallah yayınlarımız olacak. Bekleriz yine. Saat 9 gibi böyle başlayacağız inşallah. Güzel muhabbetlerimiz olacak inşallah. Hakkınızı helal edin. Herhangi bir şey varsa e-mailden yazın arkadaşlar sorun. Bu kadar. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Yusuf abi de sağ olsun. Hayırlı akşamlar diyeyim ben de. Görüşürüz inşallah. Sağ İnşallah olasınız. görüşürüz. İyi haberleriyle her zaman fark etmez haberleşiyoruz yani. Sonra İnşallah inşallah. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hep tekrar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.